Duyamadım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme. Bir gün bile seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme.
Herkese selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir canlı yayına da sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden hangi gün? Evet, bakalım şöyle bir. Bugün bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, 23-11-2025 şaka gibi. 2025 bitiyor. Özgün, ne yapacağız? Buyurun. Evet ve 415 yayın kaldı. Dalia'ya kaldı 415 yayın ama gerçekten hani düşünüyorum şöyle bir 10 yıldır buradayız ve hakikaten bugün sabah gelirken dedim ki kendi kendime ya hani mesela bugün biraz böyle enerjim düşük Özgün. Çünkü yorgunum. Hafif böyle hava kapalı. Kendimi yorgun hissediyorum. Ama aklıma şey gelince böyle yayın yapayım falan hani yeni sesler keşfederiz, bir şeyler yaparız falan derken tamamen böyle başka bir moda geçip tekrar aynı hisse geri dönebiliyorum. Hakikaten çok acayip bir büyü bu kadar senedir. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Chatimizi şöyle bir ekranın üstüne alalım. Bakalım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bir görelim. Bir saniye şunu da bir alayım. Evet, chatimiz de ekranda. Maşallah maşallah yıkılıyor ortalık. Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün birçok platformda aynı anda yayın yapıyoruz ama ana yayınımız YouTube'dadır. Bunun da bilginiz olsun. Orada ben bu ekranı nasıl taşıyacağım? Nihayet taşıyacağım. Evet. Ana yayınımız YouTube'dadır. Gelmek isteyenler, sesimi dinlemek istiyorum diyenler YouTube'dan linklerini göndersinler. O linkler bana düşmüş olacak. Bazen yayında şey diyorsunuz ya, benim gönderdiğim linkler düşmüyor. Çünkü yayın YouTube üzerinde olduğu için YouTube'dan göndermeniz gerekiyor aslında o linki. Olay budur. Şurada niye şey olmadı? Bağlandı değil mi bu arkadaş? Bakayım şu çalışıyor mu? Yok, çalışmıyor. Niye? Bunu bağlayamadık. Çok ilginç. Olabilir. Bir daha deneyelim. Bir şey kaymış. Üçüncü kameramız bir açı problemine uğramış. Bakın bağlayacak mı? Evet, bağladı. Ben böyle aksiyon kamerasıyla gezsem Özgün, düşünebiliyor musun? Sürekli geziyormuşum değil mi? Peki, evet. Neler yaptınız, neler ettiniz? Bir chat'e bakalım. Bugün chat yıkılıyor. Nasıl oluyor bu iş? Vallahi öyle. KG TV, Tomri selam. Hepiniz hoş geldiniz. Kontrolito selam. Başka kimler var bakalım. Dream, oyun aşkı Eurovision. O oyun aşkı Eurovision hesabı mı açtın? Bir de öyle mi gel? ALS 314 bakalım baştan beri neler gönderiyorsunuz. BTS'çiler burada. Bu arada BTS'çiler bu arada. Peki Nun Sultan hakkında ve gidileceği olumlu. Geçen hafta bir konuşmuştum ya kısaca. Zaten hani yapay zeka olduğunu bildiğimiz için de çok fazla üzerine bence defalarca konuşmanın da bence çok bir alemi de yok. Hocam efsane bir ses. Geçen hafta bu arada ne sesler keşfettik be Özgün. Bu arada sizle de hiç konuşmadım ya. Dur bir sohbet edelim. Ben de kamera ayarlamaktan kendime gelemedim. Nasılsınız? Keyifler nasıl Özgün? Durumlar nedir? Müzik dünyasında neler oluyor? Bu arada Gizemciğim sana da selamlar. Bir Gizem'le girelim Özgün. Ondan sonra sana bırakayım. Coş ondan sonra. Merhaba hocam, nasılsınız? Gizemciğim, Macaristan'da durumlar nedir? Macaristan'da müzik dünyası. Eksi 5 derece ve karlı hocam. Bu arada bizi Çin'den de izleyenler var. Yağmur Gönül'e çok selam sevgiler. Buradan izleyen tüm arkadaşlara, tüm her yerden izleyen arkadaşlara. Birçok ülkeden izleyenler var. Biliyorum, hepinize sevgi selamlar. Ni hao China diyoruz. Peki nedir Macaristan'da durum? Macaristan'da müzik var mı ya? Anlat bakalım biraz. Macaristan'da müzik var hocam. Gayet de güzel müzikler var. Özellikle de opera konusunda. Birçok ünlü sanatçı da buraya gelebiliyor. Özellikle MVM Dome Arena diye bir arenaları var. Aşırı güzel, aşırı büyük. Evet. Bütün ünlü insanlar oraya gelir. Mesela Japon Okbanokrak grubu buraya geldi. 30 Ekim'de buradaydı. Nedim Tayfun da burada. Ocak'ta Celine Dion gelecek. Süper. Peki sen hangi şehirde yaşıyorsun? Budapeşte'de misin? Evet hocam, Budapeşte. Direkt başkenttesin. Sen hangi okuldaydın Gizem orada? Biraz anlatsana. Belki Macaristan yakınlarında seninle tanışmak, görüşmek isteyenler olabilir vesaire. Hani onlarla da bir iletişim olsun. Tamam hocam. Macaristan'da Ötveş Lorent diye bir üniversitedeyim hocam. Doktora öğrencisiyim burada. Evet. Türkoloji bölümündeyim. Yan taraftan da Çince alıyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya ekibin kalitesine bakar mısın Özgün yalnız? Şaka değil ama dehşet yani şu anda hakikaten. Teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Yani muhteşem. Yakında profesörlük seviyesine geçecek. Türkoloji bir de İnşallah. yani. Ana şey Türkoloji. Harikasınız çocuklar. Özgüncüm, hafif sana geçiyorum şimdi. Sen de böyle tadından güzel bir giriş yap. Ortaya karışık müzik dünyasında bu hafta neler oldu? Hadi biraz onu konuşalım. Kısaca anlatayım. Genelde işte dünya perspektifi ve Türkiye perspektifinden. Tamam. Dünyada bu hafta hocam hep yapay zeka konuşuldu. Yani gündem buydu. Evet. Dünyanın en büyük 3 büyük müzik şirketi Sony, Universal ve Wagner birleştiler. Dediler ki biz işte yapay zeka programları üzerinden kendi programlarımızı çıkarmalıyız. Ne yapabiliriz? 3 şirket Play AI diye
bir firmayla anlaştılar. Hı hı. Artık yapay zeka teliflendirme, E? yapay zeka işte müziklerinde beste ya da söz kullanımı üzerine bir çalışmaya giriyorlar. Kendi platformlarını oluşturacaklar. Hı hı. Artık buna adapte olmaya çalışıyor. Bildiğimiz Hmm. geleneksel müzik firmaları, müzik yapımcıları. Aynı zamanda da Spotify'da bir gelişme oldu. Spotify dedi ki ya biz şarkılarda credit bölümünde yani künye bölümünde diyeyim Türkçesi Evet. sadece besteci, söz yazarı ve aranjörü yazıyoruz. Tamam. Ama dedi bu şarkıya emek veren yüzlerce kişi var. Ne yapacak? Hepsini Yani yazacak mı? Geçen haftaki şey gibi söyleyebilirim. İşte mesela Tan'ın Yok Yok şarkısını inceledik ya. Evet. Ama onun içinde şarkı söyleyen bir Seda Eylül Tansık vardı. Doğru. Mesela o kredite girmiyor künyeye. Doğru. Şimdi Spotify'da bunu şeyle tanıttı. Bir şeyle bir dakika ismini hatırlayacağım şimdi. O kadar şeyim ki şu anda. Hemen bir dakika bekletiyorum. Bu arada Özgür sen versin. Real birisi. Charlie Puth. Çok özür dilerim. Sen de cümlenin hemen arasına gireyim. Real birisi diyor ki artık yapay zeka şarkılara o kadar alıştım. Kötü gelmiyor ama gururdan dinlemiyorum. Racona ters diyor. İnanılmaz. Buyur devam et. Şimdi baktım hocam ismini unuttum şarkıcı. Charlie Puth'la tanıttı Spotify. Dedi Evet. ki ben dedi işte şey getiriyorum. Yani öyle bir kredi pop-up yapacağım ki hem şarkının hikayesini yazacaksınız hem de bu şarkı hikayesinin içinde de şeyi göreceksiniz. Bu şarkıda işte aranjöründen vokal koçuna, vokalistlerden işte Vokal koçuna. engineer'lardan mix masteringini yapanlara kadar her şeyi göreceksiniz dedi. Allah Allah. Yazarsa Bunu tabii. duyurdu. Millet yazarsa tabii. Şimdi burada şöyle bir şey var. Spotify bunu istese de bunun künye bilgilerine sanatçılar şarkılarda girmezse asla duyamazsınız. Öyle bir şey olmaz. Çoğu kişi de girmez bunu. Çok kişi de girmez O bunu yüzden yani. de- O nedenle sıkıntı her zaman olacaktır o konularda. Song DNA diye bir sistem getirdiler. Evet. Şeyde de hocam İngiltere'de de İngiliz müziğini de takip ediyorum şu aralar çünkü orada da bir karışıklık var. Dua Lipa, Coldplay ve Sam Fender öncülüğünde toplantı sanatçılar, şarkıcılar ve müzik yapımcıları şeye yazı yazdılar. İngiltere'de 2 parlamento var. 2 parlamento üyelerine yazı yazdılar. Dediler ki bizim İngiltere'de satılan biletlerde aşama sistemi uygulanıyor. Yani işte Ne demek İlk o? bir biletin bir bölümü satılıyor. Sonra aşamada başka bir bölümü satılıyor. Tamam. Sonra 3. satış oluyor. Bu her satışta da %37'ye Yani varan fiyat artıyor. artışlar oluyor. Evet. Ya biz sanatçılar olarak bundan rahatsızız. Çünkü kendimizi işte rahatsız hissediyoruz. Bunun demokratik olmadığını düşünüyoruz. Herkesin bize ulaşması arasında bir engel olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Lütfen bunu dediler, bir kısıtlamaya gidin dediler. Ve İngiltere parlamentosu da bu konuda bir hazırlığa başladı. Yani artık canlı müzikte de Ne yapacaklar? çeşitli ya bu konuda bir düzeltmeye gitmeyi düşünüyorlar. Özellikle de bilet fiyatlarının aşama olsa bile burada artış olmamasını. Olsa Yani- bile çok minimum değerde artış olmasını talep ediyorlar. İnşallah diyelim ama biliyorsun geçen hafta bunun şeyini de konuşmuştuk seninle. Hani uçak biletlerinde bile son dakikaya kaldıkça fiyatlar yükselirken neden bunu da yapmasınlar? O da ilginç bir durum. Bence genel olarak sistemin değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Son bir iki şeyden daha bahsedeyim Lütfen hocam bu tabii arada. ki zevkle. Hep böyle uzun uzun Sıkıntı yok. anlatmış olmayayım. Harika. Lender diye bir platform bir anket yaptı hocam bu hafta. Hı hı. Çok dikkatimi çekti. Lender kendi bünyesindeki sanatçılara sordu. Dedi ki ne kadar yapay zekayı işinizde kullanıyorsunuz diye. %87'si biz kullanıyoruz demiş. Şaka gibi değil mi? Evet %87'si biz işlerimizde kullanıyoruz demiş ve hatta şöyle ilginçlikler var bu ankete katılanlar içinde. Hı hı. Diyor ki mesela ben şarkı söylemeyi sevmiyorum diyor. O yüzden de diyor isim yapay zekada oluşturuyorum. Benim yerime yapay zeka şarkı söylesin diyor benim şarkım. Tabii sesi yoksa zaten kim söyletecek? Tabii ki yapay zeka söyleyecek. Mantık o. Evet. Birisi de demiş ki yine bu ankete katılanlardan ben tek başıma müzik yapıyorum ama kullandığım sesler için bir orkestraya, bir müzik ekibine ihtiyacım var. Buna Evet. ihtiyaç duymuyorum. Yapay zekayı işte sanki çok kişiymiş gibi kullanıyorum. Bir ekibim Hmm. varmış gibi kullanıyorum diyor. Bazıları da diyor ki ben işte müzik prodüksiyonu yapabiliyorum, şarkı söyleyebiliyorum. Fakat şarkı bulamıyordum. Bestecilerden şarkı alamıyordum. Doğru. Bu artık şarkıyı bana yapay zeka yapıyor demiş.
Ve bunun artık önlenemez bir şey olduğuna dair sonuçlar çıkmış sanatçılar için. Yani Evet. hem sanat üretirken hem de sanata yardımcı destek olarak yapay zekadan vazgeçilemeyeceği bu ankette ortada çıkmış. Kesinlikle, durumda kesinlikle. oluyor. Yani artık herkes alışmaya başladı demek oluyor bu. Yavaş yavaş Aynen. alışmaya başladı. Peki. Biraz çete şöyle Bir de dalıyorum. Eurovision var, son bir. Eurovision'u da tamamla Özgüncüm. Tamamdır hemen. Ya da şöyle yapalım. Eurovision'da bir- Şöyle yapalım. Evet. Bu Eurovision'u saklayalım. İlk molada Eurovision'u konuşalım. Böylece hani Tamam, size pası verdiğimde birazcık da oradan devam etsin aslında. O da keyifli olur. Belki bu haberleri böyle aralara da saçmalıyız. Çok daha zevkli de olabilir. Çünkü epey olabilir. keyifli haberler. Hepsi üzerine konuşulacak haber bunların aslında. Şöyle bir şey var. Sen bugünlük Özgün şey yap. Eurovision'u da tamamla. Bir sonrakinde böyle bir aralara katarak yapmaya çalışalım. 2-2 yapalım o zaman. Tabii aynen Evet. öyle. Şimdi Eurovision'da da şey oldu hocam. Yeni kurallar açıklandı. Bu tabii malum ülkenin yarattığı bir kaos nedeniyle alınan kararlar. Hı hı. Bundan sonra işte ülkeler, Eurovision'a katılan ülkeler devlet desteğiyle kampanya yapamayacak, promosyon turu yapamayacak. O da ilginç. Evet, kanalın bütçesini kullanmak zorunda kalacaklar. Hmm. Çünkü bayağı kendi ülke kanallarının 2 kat, 3 katlık şeylerine devlet desteği alabiliyorlardı. 3 kat fazlasını. Böylece de müthiş promosyon yapabiliyordu. O malum ülke özellikle. Evet. Bu konuda bir düzenlemeye gidildi. Bu konu yasaklandı. Hı hı. Yarı finallerde de artık jüri geliyor. Genelde %100 halk oylaması vardı. Yarı Türkiye'de finalde de olsun geliyor. yarı finallerde. Hmm. Yarı finalleri de artık jüri oylaması gelecek. Burada tabii İrlanda gibi ülkelere yarayacak. Finale çıkamıyorlardı. Doğru. Bir tak sadece bir şey yapabilmişti. Küt diye Finale eğleniyorlardı. çıkabilmişti son 10 yıldır neredeyse. Doğru. Artık finale de jüri geliyor. Ve jüri sayısı 5'ten 7'ye çıkarıldı. Ve 2 tane de Z kuşağından jüri eklendi. Allah Allah. 25 yaş altı. 25 Evet. yaş altı. Peki. Yeni müzik trendlerini takip edebilmesi için 2 tane 25 yaş altı jüri olacak. Peki. Eğlenceli olacak bakalım. Eurovision'a Ve- yaklaştıkça bakalım olacak mı Eurovision bu sene onu da görmüş Aynı olacağız. zamanda da malum yani bir daha Aralık ayı ortasında bir toplantı göreceğiz. Orada malum ülkenin bir oylaması olacaktı. O oylama kaldırıldı. Ah, Fakat diyecekler ki rahatsızlığınız varsa bunu bu toplantıda konuşalım diyecekler. Bunu Norveç kanalı açıkladıktan sonra artık o oylama yapılmayacak dedikten sonra evet. İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya, İspanya ve Belçika biz bu ülke varsa çekileceğiz diye önden bir duyuru yaptılar. Yani Aralık'ta Net. bu da netleşmiş olacak. Net. Evet güzel. Çok güzel. Bakalım göreceğiz o zaman. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir arkadaşımızın yazdığı bir mesajı görmüştüm. Hocam 19 yaşındayım. 12 tane şarkım var. Nasıl kendimi duyurabilirim diye bir şeydi. Ama onu gördüm ve kayboldu ekrandan. O arkadaşım bir daha yazarsa sevinirim. Şöyle biraz yukarı çıkayım bakayım. Nerede gördüm ya? Hocam 19 yaşındayım. Hatta şunu bir arattırayım ben bunun içinde. Bak 19 deyince çıkar herhalde. Bu arada Firuze Eslem Tokcanlı. Eslem'i daha önce ben incelemedim mi? Eslem olmuştur. Kesin yapmışsın. İyi yanıyorum Özgün abi. Tomris 19 çıkıyor. 19 yazınca. Yok hocam Yiğit Çoban. Yazınca çıkıyor. Yiğit. Evet Yiğit. Yiğit Çoban. Merak ettim Yiğit. Parçalarını göndersene bize. Tam yerindesin şu anda. Peki hadi başlayalım. Sizlerden bir sürü şeyler aldım. Gene de almaya devam ederim. Önce ben kendi aldıklarımı size dinleteceğim. Bu hafta gönderilenlerden ve karşıma çıkanlardan Şebnem Ferah'ın Can Kırıklarını Zeynep Avcı okuyor Özgün. Zeynep tura devam ediyor üst üste. Diğer turlara da geçiyor ve bu tur devamlarında yeni şarkılar seslendiriyor. Can Kırıkları herhalde bugüne kadar seslendirdiği en böyle en ters parçası kendisine göre bence. İlk duyduğumda aynı şeyi hissetmiştim. Hadi beraber dinleyelim. Zeynep Avcı hakikaten bir cover ustası. Neyi coverlasa, neyi söylese Özgün mutlaka bir etki yaratıyor. Çok ilginç. Acayip konsantre yalnız ha. Bazı insan girerken daha hissedersin o gerilimi. Bak direkt bakar mısın konsantrasyona? Çünkü çok iyi yapmak zorunda olduğu bir şey var. Bu sefer çok iyi olmalı, parça çok zor. Erken mi girdi? Çünkü bu kalabalığın içinden miydi? Introsunu unuttum ha. Bakacağım. Can Kırıkları. Şebnem Ferah.
Sözler ne ya? Nereden sözler çıktı? Parça burada. Bak mesela parçayı açacağım, bakacağım şimdi. Çok merak ettim. Zaten pes tonu çekmiş. Bu arada ben piyanomu açayım. İnşallah sesimizi kapatmaz. Bazen böyle saçma çakışmalar oluyor. Chat'i görüyorum arkadaşlar önümde. Hiç merak etmeyin. Çok ışırtılı demiş bir arkadaşım. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi şöyle bir güzel piyano açayım ben köşeye. En azından ondan bir ton alayım. Keyifli olur. Ne yapıyor, ne ediyor onlara da bir bakarız. Bir salise bana verin. Hemen. Hop. Yes. Bir gün size bütün kullandığım programları anlatayım mı? İster misiniz böyle bir şey? Müzik programları, nasıl müzik yapılır? Hani Sunay Yay'da nasıl müzik yapılır değil de harbiden eskiden müzik nasıl yapılırdı? Gerçi benimki de eski değil ha. Sonuçta bir yapay zeka çıkmadan önce de bu sentetik sesler vardı. Sonuçta önümde bir piyano yok şu anda benim. Piyano sample'ı kullanıyorum. Aynı aslında. Peki. Şebnem Ferah'ın okuduğu ton. La karar okuyormuş. Nerede giriyor? Evet. Buradan giriyormuş. Aslında bir tık geç giriyor. Bakın. O da bir iki ses aşağıdan okuyor. Bak. Aslında doğru girmiş. Evet, ikinci dönüşte giriyor. Ben niye karıştırdım ya? Doğru girmiş. Hayır. Tabii tarz o kadar ters ki ona. Bir de gerçekten Zeynep'in burada %80 hasta. Bak %80 hasta. İnanılmaz ışırtılı bir sesi var o gün. Artık o gün iğne mi yedi, ne yaptı yani? Bayağı hışır hışır bir ses değil. Bayağı kısık. Detone de oluyor. Bir de hafif sanat müziği tavrı da var. Buralarda falan zorlanıyor ve ses kaybediyor. Orada güzel bir kafa sesi geçişi var. Tüyler diken diken. Şaka. Başımayım. Tatlı nameler. Abi bu programın orkestrası gerçekten harika çalıyor bu arada. Sound nefis. Benim. Ya acayip bir şey. Böyle bir sanat müziği tavırlı rock. Bastırarak söylüyor. Aslında sesinin çıkması için uğraştığı kesin ama başka bir çaresi olmadığını düşünüyorum. O sesin çıkması için böyle bastırmak zorunda hissediyor. Bence hastalıktan kaynaklı. Hastalık olmadığını farz edelim. Bu şekilde bastırması %100 teknik olarak yanlış. Çünkü her yapışında sesini daha çok kısıyor aslında. Tamamen göğüs sesinde okuyor. Gizli bir bildiğim var. Şimdi burada işine yarayan bir şey var. Abi sesin kısık olması distortion'ı o kadar tatlı bir hale getirmiş ki. Baksanıza. Müthiş. Ca diye böyle basa. O her çarpma çok acayip. Gördüm. Her seste o kadar zorlanıyor. İçimdeye bakın. İçimde. Hani bir tur daha dönemez gibi ya. Dönmüş mü? Çünkü ses yoruldu ya abi, çok zor. İşte o her bastırmadan sonra. Yani şimdi mesela siz buradan ne çıkarabilirsiniz? Zeynep Avcı belli ki hasta. Tamam. Ama siz mesela sahneye çıktınız. Başınızda böyle bir şarkı var ve hasta değilsiniz. Yani ben hasta olarak şarkı söylemenizi zaten önermiyorum da. Farz edin ki bu stilde söylediğiniz zaman basarak söylemek yerine tamamen pozisyon alarak söylemek gerekiyor. İki ton düşmüş. Kendi sesini uygun hale getirmiş. Ama daha az ışırtılı,
daha net, daha parlak yerler tutarak söylerseniz genel olarak sesiniz böyle bir parçada en azından daha az yorulur. Sonuna kadar geldiğinizde. Kapalı ağızla imkansız çıkamaz sesler. Gibi oluyor daha da. Kambur. İnanılmaz göğüsten. Yani artık akışına bırakmış o da ne çıkarsa. Şimdi daha da kısılacak sesi bence bu noktadan sonra. Tip tepe çok iyi çıktı ama işte eğilerek de hani tam sanat müziği benim can kırıklarım var. Ya parçanın güzelliğine bayılıyorlar ya. Parça çok acayip güzel. Bunlar artık hafif eziyet gibi. Ne kadar basarsanız bas çıkmayacak noktaya geldi. Detonesi de geldi. Ses gitti çünkü. Kafa sesi iyi yapmış. Tam sese yakın. Ya hasta olmadığı bir zamanda daha da yukarı çıkar. İyi ki bir daha almamış. Yani sonuçta bunu bir show programı olduğunu düşünürsek tamamen baştan sona. Zeynep Avcı bu işin artık ustası oldu. Yani bu şovu çok iyi yönetiyor. Bu enerjiyi çok iyi yönetiyor. Her zaman çok güzel gülüyor. Her zaman çok şık bakıyor. Yani hiç benim sesim kısık efendim işte yüzünde hiç şunu görmüyorsunuz. Falan böyle bir ezilme. Hani anladınız mı böyle bir acıdı falan. Bazı şarkıcıda hep şeydir ya mesela Özgün en klasik şeydir. Yani işte bir şarkı söyler misiniz derler. Ya bugün de sesim biraz rahatsız ama hani o nedir biliyor musun? Yani berbat bir şey çıkarsa ben değil ben aslında süperim de bugün kötüyüm demeye çalışıyor. Zeynep Avcı hiç böyle bir şeyden bahsetmiyor. Ne yüzünde ne mimiğinde. Bence en önemli şeylerden biri bu. Bakın bir pozisyonda bile hiçbir acıma bir şey bir düştüm ay deton oldum size hiçbir zaman bunu göstermiyor. Her zaman işine odaklı. Bu sayede show devam ediyor. Yani show must go on'un tam anlamı bu. Sen yerinde duracaksın, iyi gözükeceksin. Ne olursa olsun hani o işi yaptığını bileceksin. Çünkü iki taraflı bir iş yapıyorsun. Şarkı söylüyorsun. Tamam bu bir iş aşama ama ikincisi sahnedesin. O sahnenin de kuralları var. O kurallarda işin devam etmesi gerektiğini düşündürüyor. O nedenle hani işi çok iyi yürütüyor. Hakikaten Zeynep Avcı tam bir yarışma canavarı. Hani ne diyeyim? Competition Master. Çincesi ne? Gizem var mı biliyor musun? Gizem gene yayından izliyor bizi. Neyse bulunca... Hocam bilmiyorum şu an henüz. Yok yayından izlerim buradayım. Tamam o zaman okey süper. Zeynep Avcı'ya çok selam sevgiler. Bu şeyle geçti mi acaba? Ne yaptılar? Team Fight'mış bu. Elendi yazıyordur ama. Şaka mı? Elenmiş mi bu turda? Bununla mı elendi? Bakayım altına. Ana dilinde şarkı sanatçı yeteneklerini. Bu arada tabii Zeynep'in en büyük becerilerinden bunu unutuyoruz hep ya. O kadar bizi alıştırdı ki Alperen Şengün gibi. Aslında yaptığı en güzel şey. Abi Türkçe söylüyor ya Almanya'da yarışmada Özgün. Bir dikkat ederseniz yani. Hep Türkçe şarkılar seçiyor ve şu yarışmayı izleyen Almanyalı ve işte Almanya'da yaşayan bütün herkes yani sonuçta Türkçe bir şarkıyı dinliyor ve seviyor. Enerji çok güzel çünkü. Müthiş bir şey. Yani şeydi hocam hatta düet kısmı var ya ikinci aşamayı düetle yapıyorlar. Yani onda da İngilizce söyleyerek iki defa
geçti. Evet, Hem ilkinde elenmiş. hem de bu yarışmada. Elenmiş, evet. Yani Vallahi bravo. istediği zamanda başka dilleri de adapte edebiliyor kendini. Adapte edebildi. Evet, yaptı. Müthiş. Zeynep selam. Müthişsin. Tebrik ediyoruz seni. Evet abi, bu arada ben size bir yayının başında, şimdi çok ilginç. Bugün sabah böyle 3.30 gibi kalktım Özgün. Çok sıcak, çok nemli bir hava İzmir'de var. Hala sıcak. Ya kapalı ama çok sıcak bir hava. Şöyle bir uykum tutmadı. Daha önce ben bu şekilde 3'te kalktığımda Özgün kimi keşfetmiştim biliyor musunuz? Çok absürt bir şey söyleyeceğim. Instagram'dan gelen bir mesajı. Instagram'dan genelde 3'te kalktığımda şöyle yapıyorum. Instagram gezisi yapmıyorum. Instagram'da hani sana düşmeyen mesajlar var ya. Öyle bir kısım var. Yani istekler var ya. O kısma giriyorum. Böyle bakıyorum hani neler gelmiş böyle acaba aralarında hiç bilmediğim. Abi bugün böyle bir şey gönderdi bir arkadaşımız. Gönderen de bir tır şoförü. Kendisine çok selam sevgiler. Şöyle bir dinleyeyim dedim. Çok ilginç bir Kur'an okuma sevgili arkadaşlar. Yani okuma tekniği tamamen ilginç. İsmini de tam bilmiyorum. Tamamen burada buldum aldım. Yani o sırada aldım, hakikaten ilginç. Hakikaten ilginç. Abu Bakar Mondo galiba ismi. Kari Abu Bakar Mondo. Kim olduğunu da bilmiyorum. Şimdi sizle bakacağım. Üstad Abu Bakar Mondo. Nerelidir? Hiçbir bilgim yok. Bir Özgün bir inceler misin? Abu Bakar Mondo. Bir incelesene kimmiş. Ben de dinleyeyim size şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Gözleri görmüyor. Amavi okuyucu. Mesela şimdi hazır Zeynep Avcı'dan geçmişken inanılmaz hışırtılı geliyor ses değil mi? İnanılmaz hışırtılı. Abi bazı şeyler çok acayip bir genetik faktör de taşıyor. Genelde o duyduğunuz gospel şarkıcılarının o gırtlak sesleri var ya, böyle hışırtıyla gelen, özellikle caz şarkıcıların. O alt renkler bakın nasıl kullanılmış. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Bakın çok fazla nefes alıyor. Bilmiyorum, belki Kur'an-ı Kerim okuma üslubu açısından yanlıştır. Fakat 3 tane ayrı ses kullandı gördüğünüz gibi. 3 farklı. Benim en çok ilgimi bu çekti sabah işte. Ya bir anda böyle parlak önde girdi, sonra değiştirdi, sonra tamamen gırtlağı aldı. Devamı. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ya bir yandan bir gariplik de var yani. Hani böyle okunur mu diyeceğiniz bir şey var. Fakat orada oturan herkes çok etkileniyor. Acaba bu bir okuma stili mi o bölgeye ait? Bu da düşünülmesi gereken şey. İlginç. Sizlere de soruyorum. Karar veriyorlar. Bu arada onun da sesinde bir kısıklık var, fakat bu ileride böyle gitmeyecek. Bir garip. Belki nodül var altta. Onu da tam bilmiyorum. Kısa bir kayıt zaten. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Çok nefes alıyor gördüğünüz gibi. Sürekli nefes alıyor. Bence onlardan bir tanesi de şu. Okuyuş stili içinde o nodülün olduğu bölgeye değdirmemek için sürekli genişlik sağlayıp başka bir yere. Bence kesin nodül var altta. Ama garip bir kısıklık var. Bir yandan da farklı şekillerde kullanarak bunu geçiştiriyor. O da ilginç. O stiller mesela neye ait stiller?
Az sonra çok şaşıracaksınız ama. طيب طيب لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Hiç böyle alt sesler duymamışsınız. Bir caz gibi. Çok kök işte yani. Bu da mesela kök. Bu kökün Amerika'ya geçtikten sonraki oluşumu, gelişimi, bugünün caz, bugünün gospel, birçok şeyinin köklerini oluşturan stil aslında bu. Sadece nodülle de ilgili bir şey değil bence. Hala bunun benzer bölgelerde bulunabiliyor olması, bu stilin yaşıyor olması da çok farklı. İnsanlık tarihi açısından da farklı. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Bakın şimdi bu kullandığı yeri gördünüz değil mi? Aslında o kısılmanın tepesini kullanıyor. Az daha. Gördünüz mü? Bozkurt 19. Siz gönderdiniz değil mi? Tır. Çok selamlar. Evet. Ya şimdi ilginç. Nefes alma bitti. Tamamı arkadaşlar. Bakın tamamı kafa sesi. Tamamı. Alt renklerinin hepsi bir koyu bariton gibiydi. Böyle falan kullanıyordu. Öylesine uçuk bir kafa rengi geliştirmiş ki en alttan 3. oktava çıktı bir anda. 3 oktav yukarı çıkarak yaptı bunu. Yani böyle bir okumayı ben daha önce duymamıştım. Çok ilginç. Farklı geldi. İsterseniz o bölümü bir kere daha dinleyin. Çünkü tek nefes okuyor. Tam nerede başlıyor? Sanırım şurada başlıyor. Şurada. Özür dilerim. Tam burası.
Çok acayip değil mi? Ha bakın güzelliği değilliği tartışılır. Onun için size dinletmedim bunu. Çünkü hani bu güzel mi değil mi bunun için size dinletmiyorum. Şimdi bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bu okuyucu çocukluğunda bu şekilde okuyormuş. Bu sonda duyduğunuz şekilde. Hayatı boyunca yani ergenlik dönemindeki o mutasyondan sonra ses kalınlaşması Blue çağından sonra ses kalınlaşmış. Yani ben size söylüyorum. O kalınlaşmadan sonra hep öbür yeri kullanmak istemiş. Fakat orayı çıkaramamış. Onu çıkarmanın yolunu kafa sesleri içinde bulmuş ve gerçekten uçuk neredeyse 3. oktavın 4. oktavın si bemolüne vurarak geliyor. Absürt bir şey yapıyor. Ama o çocukluğundaki okuma stilindeki yeri Blue Çağ öncesini hiç unutmamış. Fakat bunu artık ses kalınlaştıktan sonra kullanamıyor. Kullanamayınca da onu kafa sesiyle yani sahte fake bir sesle çıkarmaya çalışıyor. İlk defa duydum sizlerle paylaşmak istedim. Abu Bakar Mondo. Ararsanız bulabilirsiniz. Hakikaten ilginç. Nijeryalıymış bu arada hocam. Ha Özgün Nijeryalı mıymış? Ne kadar ilginç. Nijeryalıymış. Allah Allah. Orada işte Kur'an-ı Kerim okuma birincisi seçilmiş Nijerya'da. Birinci seçilmiş bu şekilde bir de. Evet. Ondan sonra da radyolarda sesi verilmeye başlanmış kayıtları. Hakikaten ilginç. Hiçbir şey demiyorum. Peki aldıklarımdan hızla devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Süper chatlerinizi gönderebilirsiniz. Onlara da ayrıca bakacağım. Mel Omana, I Am Queen, Beni Dormfest 2025. Özgün bu ne? Beni Dormfest hocam Eurovision'a İspanya'nın şarkısını seçmek için yapılan bir ulusal final. Ulusal Şarkı final. yarışması. Bunu gönderdiler. Bakmak istiyorum. Orada bir yarışma. Tamam, acaba telif var mı? 2 saniye bakayım. Yok gözüküyor. Nerenin de Özgün? Norveç miydi? İspanya. İspanya'nın. Aa İspanya'nın. Kadının tarzı çok acayip ama. Bayılırım şu görüntüye ya. Tek ışık. Üf, çok havalı. Hayda nereden nereye geldik abi ya. Ulan bu güzelim müziği ne yaptılar biliyor musun Özgün? Aldı böyle karıştırdı aldı çöpe attı. Abi ne oldu parça şey oldu işte ya. Ne Bad Bunny miydi neydi parça şey var ya bir tane rapçi. Tam o tarz işte yani. Abi bu İspanyol müziğini İspanyol pop müziğini bu en son Rosalia perişan etti abi. Dümdüz etti. Yani hepsi dünyaya açılacağız diye kafayı yediler Özgün. Ben öyle görüyorum yani. Yani tam böyle bir flamenkosu bir şey gidiyor. diye bir şey yok. Bu ne abi? Ses burnunda. Genelde de böyle ortalama sesler ha. Hiçbiri de böyle acayip ses değil. Hip hop rap kökenli bir şeye dönüştü. Ha bir de bunu ritim çalmak var. Ne dinliyoruz abi biz ya? Ay, 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 ay. 18 tane kimlik değiştirdi parça. Bir ara böyle bir Bad Bunny'ye gittik. Güney Amerika Latin yaptı. Ondan sonra döndü trip hop'a döndü. Ondan sonra döndü şimdi başka bir yere gidiyor. Haydi bakalım yolu açık olsun. Final neye gidiyor bence? K-pop'la bitirsin abi. Kendimize gelelim. Hey. Ya, tiyatral şarkıcılık bunlar arkadaşlar. Yani hep böyle burun önü konuşur gibi hep hikaye anlatma. Hadi bakalım dans edelim şimdi. İşi gücü bırakalım. Haydi dans edelim Özgün.
Ateşli danslar. Arada bir rapler falan. Ya abi bu kadar Rosalia çakması olmak doğru mu ya? Ya gelinen nokta bu mudur yani? İspanya'nın dünyaya sunmak istediği bu mudur yani? Ha? Bilmiyorum. Belki budur. Ama sonuçta seçilemedi değil mi? Başka biri gitmedi mi bu sene? Özgün biliyor musun İspanya adına kim katıldı? O yılı hatırlamıyorum da hocam. 2025. Geçen sene. 25'te gitmedi tabii Merve Mana. Yani. Parçada arkadaş bitmiyormuş ya. İleri alıyorum hala dans ediyorlar. Evet anladık. Teşekkür ediyoruz Mele. Sevgilerimizi sunuyoruz. İspanya'ya selamlar. Bu kadar yeter bize. Peki Kim Yuna böyle bir şeyler yapmış. Bakalım. Yes, we are from Korea. In Korea, a few years ago. Şimdi bu Koreli şarkıcıların böyle bir Avrupa'yı fethetme çalışmaları vardı. Onlar devam ediyor. Böyle akustik sokaklarda. Buz gibi havada şarkı söyleme. Many people lost their family members, you know, in a tragic accident. Jose Mourinho Portekiz mi acaba burası? At that time, we couldn't Kim Yuna patenci değil mi diye soran var Özgün. Janet. The only thing I was able to do Hayda. was working Öyle diyorlar. some songs. Amma konuştu ya. Bakalım gene dramatik bir şarkıyla karşı. Ben mesela şuna karşıyım ya. Şimdi bana kızacaksınız da niye kestin diye. Abi biz gittik Kore'de. Kore konservatuarını gezdik. O kadar güzel bir kültürleri var ki. Halk müzik kültürleri var abi. Ya bunun için konservatuarları var. Dünyaya sundukları müzik ise bununla hiç ilgisi yok. Portekiz değil mi? Onu nereden bildin lan? Oha Özgün. Vallahi Portekiz yazdığını ben okumadım. Bilmem Korece. Bana bu aralar geldi. Yuh. Arkadaki adamın Portekiz diye benzer. Neyse yani Yuju'nun rol modeliymiş. Yani neden o müziklerini Avrupa'ya gelip tanıtmıyorlar da bunu tanıtmaya çalışıyorlar? Ha, In Portugal yazıyormuş zaten. Oha ya resmen Jose Mourinho dedim adama. Neyse. Özgüncüm Portekiz'e gitmedik ama biz de deriniz yani anladın mı? Hayda. Yok ermiş değiliz ya. Karar Mirzazade. Hayda. Keşke yani kendi müziklerini tanıtıyor olsalar. Yani şu parça mesela ne hissettiriyor sizlere bilmiyorum. Geçiyorum. Ya acaba şeyi mi düşünüyorlar Özgün? Onu ben bilmiyorum yani siz özellikle Kore pop müziğini çok seven, çok dinleyen kişilere de takip edenlere daha çok sormak istiyorum. Şunu mu düşünüyorlar acaba? Hani ben iyi şarkıcılarımı Avrupa'ya gönderir, onlar gibi müzik yaparsam, onların anlayacağı şeyi yaparsam ne kadar başarılı olduğumu gösteririm. Anlamı bu mu oluyor acaba? Bu doğru bir yol mu mesela? Ben bunu tartıyorum mesela. Acaba doğru mu? Bunu Blackpink'te denediler. BTS'te denediler. Şu an BTS ne oldu belli değil. Yok türüyle ilgilenmiyorum. Şunu diyorum yani bu bir fark yaratıyor mu kariyerlerinde yani acaba? Hani bir Avrupa kariyeri yaratıyor mu onlara? Deniyorlar mı yoksa? Yani biz mesela şöyle bir şey yapsak yani Şebnem Ferah'ı atıyorum göndermeye çalışsak. Bu muhtemelen çünkü kendi başlarına gittikleri bir şey değil. Bu bir programlı bir projenin içinde yer alıyor. Siz uzak doğudan bir şarkıcı veya bizim Avrupa'yı boş verelim bu arada. Biz zaten çok yakınız Avrupa'yla. Mesela bizim şarkıcımızı aldık Özgün. Götürdük. Singapur'un merkezine oturttuk. Evet. Yani ne yapsak? Bir mi yapsak? Yani kendi şarkısını mı söylese? Söylemese mi? Ne söylese de biz kendimizi ifade edebiliriz. Yani bence ilginç geliyor yani bu. Bunun cevabı da çok yok sanki. Bir garip yani. Şu da belki çok etkili olmayabilir. Hani
Kore kendi müziklerini, yerel müziklerini gidip Portekiz onunda çaldıklarında da böyle garipsenebilirler. Çünkü farklı bir müzikleri var. Farklı enstrümanlar, farklı danslar, farklı ses kullanımları. O da ilginç gelebilir. Okey. Yani bu etkileşim için nasıl bir şey? Acaba ilginç geliyor bana. Bunda tam bir şeye yarıyor mu yani? İşe yarıyor mu onu bilmiyorum. Onu sormaya çalışıyorum. Çok uzak. Başarılı olanları olmuş hocam tarihte, işte Ajda Pekkan gibi. Japonya'ya gidip yarışma kazanmış, orada plak doldurmuş insanlar olmuş. Ya da mesela günümüzde de Sibel Tüzün Avustralya'da çok tanınıyor. Çok sevilen bir şarkıcı. Yani ne kadar tanıyor? Çok ilginç. Emin değilim ondan da. İlginç. Bak mesela merak ediyorum. Bu kadar soğuğun altında herkeste bereler var. Kadıncağız şarkı söylüyor. Yani bana şey gibi geliyor ya. Yük gibi hani. Bir görev verilmiş. Haydi bunu halledeceğiz falan. Mesela bakın şimdi. Şu dize girişine bakın şimdi. Bak ses çatladı. Bunlar düzeltilmiş kayıtlar. Bu arada ses geliyor Özgün birinizden. Burada mesela çok zorlanıyor. Mesela o kadar fazla açtı ki ağzının sesi kaybetti. Bakın. Şu. Aa, gitti. Bu kadın yalnız okuma tarzı biraz böyle bana onu da hatırlatıyor ha. Kore halk müziği okuyor gibi ya. Kim Yuna? Yuna Kim zaten şeymiş ya. Bu değil tabii ki de bir patenciymiş hakikaten. Doğru demiş arkadaşlar. İsmi demek Yuna Kim diye yazılıyor ama aslında şarkıcının adı şuralarda bir şey. Peki. Bana böyle geldi ya. Çok fazla da bir şey demeyeceğim. Nu Abo, You Are My Destiny, SM Town Live 10. Dünya Turnesi. Bu nedir abi? 9 yıl önce ve dünya kadar telif var. Geçiyorum. Amir Ateş, Mehmet Kemiksiz bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağım. Mehmet Kemiksiz konserinde Amir Ateş'in teşrif ettiğini görünce onu bir düete davet etti ve o görüntüler ortaya çıktı. Tabii Amir Ateş artık çok yaşlı yani. Bu çok güzel bir anı. Bence bu kısmını ona verseymiş çok daha keyifli olurmuş. Mehmet Kemiksiz gelişini yapıp diğerini verseymiş daha keyifli. Ama bu çok güzel bir anı videosu arkadaşlar. Bunun üzerine bir analiz yapmayayım ben ya. Analiz sadece çok çok değerli iki kişinin beraber performansı olarak kalsın bence. Nmix daha geçen yaptım. Evet. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love in the Live Lunch. Yalnız bu BBC çok acımasızca telifliyor çocuklar. Yayın sonrasında böyle langır lungur indiriyorlar her şeyi. Şeye de yaptılar ya bu bizim Roze'ye de yaptılar. Sezen Aksu, Firuze, Eslem Tokcanlı cover. Eslem Tokcanlı'yı biz konuk hayır almadık. Eslem Tokcanlı'nın ismi yabancı gelmiyor bana. Bir gün dönüp bakınca düşler içmiş. Ya Eslem'i dinlerken aklıma başka bir şey geldi. Özgün çok ilginç bir şarkıcı. Ya bana göre ilginç. Keşfettim. Farklı. İsmini hiç duydunuz mu? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. Suzan Hacı Garip. Duydunuz mu ismini? Suzan Hacı Garip. Duyan varsa bir yazsın bakayım bana. Özgün sen duydun mu Suzan Hacı Garip'i? Yok. Kimse duymamış. Hayır hocam. Yok, ben duymadım. Çok ilginç bir şey. Bak şimdi. Kime toz olur, siyah giyime söz olur. Spotify'da duymuştum diyen var. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel, haydi yavrum dön dolaş
Şimdi buradan böyle dinlemeye başlıyorsunuz. Bence müthiş bir yorum değil. Yani genel olarak tavrını incelediğinizde acayip bir bizim bildiğimiz şekilde böyle performanslı, güçlü seslerle şarkı söyleyen bir okuyucu değil. Okey. Fakat bir garip bir dinlendiricilik var değil mi? Bak şimdi. Devam ediyorum. Eklemedir koca konak. Eklemedir koca konak. Bunu yayınlamış gerçi. Yayınladığı için telife girebilir bu. Hep aynı stilde okuyan bir şarkıcı. Alfa Dimem. Bakın başka bir yer. Evlerinin önü olur, yoldan geçen karakoldur. Kapalı ağızla, çok küçük bir sesle. Kurban olam sarı gelin, gel destini bizden doldur. Şimdi ben bu sesi dinledikten sonra şöyle bir hisse kapıldım. Çok sade, çok dinlendirici, tamam. Fakat dikkat ederseniz hiçbir sese basmıyor gibi yani. Gel testini bizden doldur oy. Bu tarzda okuyor tamamen. Sonra besteler yapmaya başlamış ama. İş bununla kalmamış. Değmez diye bir şarkısını dinledim sonra. Bak şimdi. Olay burada değişmeye başlayacak şimdi. Aynı duruluk var. Altyapı farklı. Baktığın yerden gördüğün neydi? Hep çok o sadelik, o duruluk inanılmaz etkileyici gelmeye başlıyor bir süre sonra. Sonra parçanın bir nakaratı var ki. Evet. Telife girebilir. Sıkıntı yok. Gelsin. Nakarat. Acayip moda girmiyor mu iş? Şimdi bu aslında bütün bildiğimiz anlamda, bizim bildiğimiz anlamda neye yarıyor biliyor musunuz? Şimdi bu bir yanda Suno AI bir şarkıyı alıyor, onu iyi bir şarkıcıya söyletiyor, bir stilde söyletiyor, bir parçaya aranje yapıyor. Fakat burada başka bir hikaye giriyor devreye. Yani karşınızda güçlü ve iyi anlayışı değiştiren bir şey var. Suzan Acıgarip şarkıyı söylerken aslında neredeyse hiç basmıyor sesine. Yani teknik olarak çok fazla bir şey yapmıyor. Fakat anlatmaya çalıştığı bir hikaye var. Anlatmaya çalıştığı bir duygu durumu var. Ve o duygu durumunun içinde sesini gördüğünüz gibi çok üst düzey bir kullanımda da olmasa o kadar keyifli kullandığı yerler ortaya çıkıyor ki bazı nameler. Ve onun etkileyeceği hakikaten farklı. Ben bu hafta fark ettiğim bir şarkıcı oldu. Çok ilgimi çekti. Değişik. Ve daha sonra başka şeyler de dikkatimi çekmeye başladı. Şimdi onu da göstereceğim size. Mesela Suzan Acıgarip'in şarkısına cover yapmış bir arkadaşımız. Biraz geç olsa da uyandım bir rüyadan, yıkadım yüzümü gözyaşlarımla, kendim buldum bütün o gerçekleri, Bakın. böylece çarptım su diye suratıma. Abi dikkat ediyor musunuz? Bakın cover'ında bile ki okuyan şu andaki okuyan arkadaşımız aslında daha hacimli okuyor ama hiçbir zaman basamıyor seslere. Yani kuvvetlenemiyor. Çünkü şarkının ruhuna el vermiyor. Öyle bir imza atmış ki Suzan Acıgarip parçaya. Parçayı kodlamış. Promptunu yazmış. Kim ne yaparsa yapsın başka bir hale çeviremiyor. Bakın devam edelim. Nakarata gelsin. Gömüldüm, Hani yukarısı ya. sevmemiştim o perşembeyi.
çok güzel bir cover bu arada. Razı geldi gönül. Bakın kafa sesine geçti. Sustu senelerce. Dinlemez de seni dibe vurursun gecelerce. Bulutlar bile çarpmıyor artık birbirine. Akıtmıyor yaşını bu yalan dünya için. Değmez, değmez. Yapacak hiçbir şey yok. Görüyor musunuz kodlamayı? İşte bu bir yetenektir abi. Neyin yeteneği biliyor musunuz arkadaşlar? Abi ne olursa olsun şarkı yapın. Çünkü o şarkıya kendi DNA'nızı koyuyorsunuz. Kendi promptunuzu, kendi sesinizi, kendi ruhunuzu, kendi hikayenizi koyuyorsunuz. Ve yaptığınız şey ne olursa olsun, ister güçlü ister güçsüz, her ne olursa olsun bir eser olarak karşınıza çıkıyor. Müzik bu. Müzik bu işte. Yani bir ses renginin, bakın türkülerini dinlettim. Sonra geldik kendi şarkısına geçtiğimizde konuşacak hiçbir şey kalmadı. Tebrik ediyorum Suzan Hacıgarip. Çok beğendim tarzını. Şarkıcılığını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama imza attığı her şey kendi kimliğini o kadar iyi taşıyor ki böyle insanlara ihtiyaç var. Böyle insanlar olduğu sürece biz yapay zekayı yeneriz. Hepimiz yeneriz. Ama böyle olmadığı sürece, kendi üretiminiz olmadığı sürece hiç kimseyi yenemezsiniz. O çünkü yapay zeka hep bilindik şeylere sizi yönlendirmeye devam edecek. Öyle. Peki. Tebrik ediyorum. Devam ediyorum. İlginç değil mi Özgün? Temelinden sarsan bir şey Ya, aslında. Ben mesela şey sormak isterdim. İnşallah bir gün röportaja gelir Evet. hocam. Liza Gerard dinliyor mu acaba? Bilmem, belki dinliyordur. Ama çok kendine az bence. Sizin mesela ses analizinde anlattığınız şeyler de benzerdi Liza Gerard'a. Nasıl Çok mesela? aynı bir ruh. Evet, değişik bir ruh var. Ama bu ruh işte kendi becerisiyle alakalı. 3 haftadır yazıyorum, lütfen Ecem Eser canlı performans, 18 yaşında, ses gelebilir mi, ne düşünüyor? Gelişebilir mi? Ses gelebilir mi? Blears göndermiş. Kim? Ecem Eser. Bakalım Ecem. Sana da bakalım. Şimdi bir tur daha alacağım zaten. Rahat olun. Buradayız. Süper chatleri de alacağım. Şimdi bitireyim şu setimi. Ecem daha önce yaptım. Big Five 5 vokal boşluğum. Ben hatırlıyor muyum Ecem'i? Gözlerin dolu dolu hayatında öyle kimse böyle yorgun olamaz. Hep göz pınarında duran o gözyaşında akmaya hazırlanan neler neler var, ne hikayeler var. Her bahar öncesinde tardine Düştü hafif. kopmayı, koparılmayı anlar. Aslında do diyez istiyorsun. Karanlıklardan Re'desin ama. geçmeyi, sonra ölmeyi Yarı yarı geçiyorsun. yatmayı, kahve dünyayı anlar. Tamam, şimdi bu okuma Eser Atalay'ın şöyle bir şeyi var. Ses rengi güzel fakat içine çok bağırma katılmış. Yani bu ton, okuduğu ton yaşının itibariyle 18 yaşta bu sesler çıkıyor da aslında geri gelmek istiyor. Yani do diyezlere çekilmek istiyor. Çünkü göğüs sesiyle okuyor. Yani yarım ton daha aşağıda söylese daha iyi göğüs sesi söyler. Göğüs sesiyle söyler ama aslında bu onu çok geliştirecek bir tarz değil ya. Ecem Eser Atalay'ın. Yani daha farklı sesini geliştirmesi gerek. Şebnem Ferah şarkısında değil bence. Ses rengi güzel ama. O bakımdan bir şey demiyorum. Fakat bu şekilde okuduğu sürece hep böyle bağırarak okumaya alışacak. Hep başka, hiç kafa sesi kullanmayacak. Hiç genişlemeyecek rengi. Yani farklı farklı hiç kullanmayacak. Hep böyle kullanacak. Tam eğitim zamanı Ecem. Tam. Peki Emrah Cem Karaca cover. Ozan Tunç. Ozan Tunç'u biz nereden tanıyoruz? Ozan'ı tanıyoruz biz. Sabahtan uğradım ben bir fidana.
Bu ne? Ozan'ı biz nereden tanıyoruz Özgün ya? Ben hatırlıyorum Ozan'ı. Allah Allah. Burada olan var mı? Chat'tekiler yaşıyor musunuz? Çocuklar. Özgün, Gizem. İkisinden de ses Bizim yok. Buradayız mı hocam? mahmurumuz. Girmiyoruz şey bölmemek için. Hay merak ediyorum. Biz Ozan'ı hatırlıyoruz ya. Ozan Tunç'u ben hatırlıyorum ismini. Nereden hatırlıyorum onu bulamadım. Değişik. Daha önceden göndermişti bize ya. Bakacağım abi sırf gıcıklığına. Ozan Tunç ses analizi diye. Var mı acaba? Öyle bir şey yapmış mıyım? Var abi. Nasıl hatırladım? Oha Özgün 2016. 8 yıl önce yapmışım Özgün. Hocam ses analizi yapar mısınız? Ozan Tunç. Tabii ki. Ya. Bu da kendi beslen bir yorum yapabilirsiniz. Peki şöyle kısaca. Seninle bir... Oo, müthiş bir resmen. Yıllar geçti be. Ozan be. Ozan yıllar geçti Ozan. Bizden de geçti senden de. Helal olsun sana. Sabahtan uğradım ben bir fidana. Renk budur abi. Dedim Çekil, mahmur çekil şuradan. musun? Defol git. Dedi ki yok, yok. Akelleri boğum, boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Söyledi yok, 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 yok. Akelleri boğum, boğum kınalı. Dedim bayram mıdır? Söyledi yok, yok. Ozan her şey güzeldi. Bu vibratoların bakayım kaç sene önce aynı vibratolardan bahsetmiş miyim? Dur bakayım. Güzel. Sesini çok iyi hale getirip. Sol, fa, do. O zamanlar hiç çıkarmıyormuş bak. Yıllar önce. Şimdi o günlere göre 3-4 kat iyileşmişsin. Her şeyi çok daha iyi gösteriyorsun ama o vibrato gereksiz. Onu yapma. Sürer. Bak şimdi. Kınalı. Cem Karaca. Kınalı. Sonunda titretir yani. Kınalı. Önce bir düz. Kınalı. Senin bayram mıdır? O deli o yok. Falan. Önce bir düz al. Sonra tatlı. Operacı vibratosu var çünkü Cem Karaca'da. Dedim bayram mıdır? Sadece o kötü. Söyledi yok, yok. Dedim inci nedir? Nedir baba? Dedi dişimdir. Oy oy. Dedim kalem nedir oy? Dedi Eslem'i geçtim doğru diyorsun. kaşımdır. Oha Eslem'i nereye kaybettim? Burada tamam. Ozan'dan sonra hemen bakacağım. Dur alayım dur. Hakikaten Eslem geldi. Dedim ak memeler oy. Dedi koynumda. Dedim ver öpeyim. Söyledi yok 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 yok. Dedim ak memeler oy. Dedi koynumda. Dedim ver öpeyim. Söyledi yok yok. Şimdi sevgili Ozan bir kere 8 yıl önce yapmışız analizini. 2010 kaçtı? 6 mıydı 8 miydi? Neyse işte. Bakayım. 8 yıl abi net 8 yıl. Bak yayınladığım tarihe bak ya. Yuh. Neyse. 8 yıldır gitarı geliştirmişsin. Sesini geliştirmişsin.
bu işle uğraşmışsın, bırakmamışsın. Hala keyif alıyorsun, hala video çekiyorsun. Abi seni alkışlamayalım, ne yapalım ya? Helal olsun sana. Keşke herkes senin gibi olsa. Hiç bıkmamışsın ve müziği ne kadar sevdiğini yıllar içinde göstermişsin. Tizlerini geliştirmişsin. Ama daha iyi olabilir mi? Evet, olabilir. Hani dedim kınalı benim bayramda, o dedi yok yok falan. Bu sesi önde keskin, ok, biraz hala arkada alıyorsun sesi. Ok, daha parlatabilirsin. O da olabilir. Daha da gelişir. Yol var. 8 sene sonra görüşürüz. 8 sene sonra inşallah burada. Peki. Özgün, düşünebiliyor musun 20. yılı yaptığımızı? Of. Oha Of, of, artık of. yani. Oha. Sezen Aksu. Hayal edemiyorum. Yani sen mesela düşünsene 20. senendesin. Gizem falan burada. Gizem Çin'e Çok gitmiş. acayip. Singapur'da yaşamış 10 sene. Evlenmiş. Keşke hocam. Tabii Singapur'da evlenmiş falan. Absürt böyle yani. Hakikaten inanılmaz. O zaman Özgün herhalde bir 10 sene daha geçecek. Bakalım. Ya sağlık uzun ömür olursa. Abi hikaye o göreceğiz. zaten. Boş ver. Her şey boş zaten. Sağlıklı olalım. Güle güle Melisa eğlenelim. böyle uluslararası bir star olmuş. Uluslararası star olmuş bir de. Hani yetmemiş. Bu arada chat'e hiçbir şey gelmiyor ya. Niye chat'e gelmiyor? Ha, geliyor şimdi, aklıma başladı. İçmiş olursa yudum 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 yıllarını ağla ağla Firuze ağla anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu kıskanır rengini baharda yeşiller sevda büyüsü gibisin sen Firuze sen nazlı bir çiçek bir orman kuytusu üzüm bulusu gibisin sen Firuze Peki. kıskanır rengini baharda yeşiller sevda büyüsü gibisin sen Firuze sen nazlı bir çiçek bir orman kuytusu üzüm bulusu gibisin sen Firuze duru bir su gibi bazen volkan gibi bazen bir deli rüzgar gibi gözlerinde telaş Sevgili Eslem. Gerçekten Eslem'in sesi kime benziyor biliyor musun Özgün? Yıllar önce analizini yapmıştık ve müthiş bir ses. Feriha Vural'a benziyor. Evet. Tiz sesleri çok açık, çok parlak ama çok parlak Eslem. Bazı şeyleri rutin olarak yapıyorsun. Her vibraton diğeriyle tamamen aynı. Böyle rutin bir şeye dönüşüyor bir süre sonra yaptığın bu muhteşem okuma. Aslında çok güzel bir okuman var. Çok geniş bir sesin var. O kadar değerli şeylere sahipsin ki. Fakat yaptığın şeyler rutin gibi. Yani böyle kopyala yapıştır gibi aynı şeyi yapıyorsun. Yeni bir şey denemen lazım bazı. Çünkü bu senin sesinde var. Fakat bu kadar keskin okursan. yıllar sence yalan Anatolian Lab, çok teşekkür ederiz yayına destek için. Çok teşekkürler. Selam sevgiler Kayseri'ye. acelen Bak mesela değişik bir yumuşak rengin var. Çok etkileyici. Fakat aradaki nameler tam oturmuyor bazen. Başka bir şey seçiyorsun. Yeteneğin çok güzel. Çok değerli bir yeteneğin var. Ama henüz bu kimya bulmuş değil. Bak bugün yayında başka birilerine anlattım. Bu kimya, abi bütün genç arkadaşlara sesleniyorum. Beste yapın. Ne yapın edin, beste yapın. Çünkü yeteneğinizi tam kullanmanızı engelliyor bu. Bir başkasının şarkısını okumak.
Hep cover var değil mi kanalında? hiç güldü mü? Sevgilim önüme ölümü sunsan ben içerim, kendimden geçerim, senin için senden vazgeçerim. Ne kadar temiz okuyor yani. Sunsan ben içerim, kendimden geçerim. Mesela ne güzel bir ifade o. Kendimden geçerim. Çok tatlı. Senin için benden vazgeçerim. Mesela bu klişe ama. Geçerim. Bu çok klişe mesela. Bazen klişeler araya girince senden olmuyor, unutma. O senin yorumun gibi gözükmüyor. Sen sadece düzgün okuyorsun. Belki öyle yapmak istemiyorsun Eslem. Hani kendimden geçerim demek istiyorsun belki de. Öyle de o zaman. Yani bunu yapman daha kötü olacağı anlamına gelmiyor şarkının. Belki daha farklı bir şey katacak çünkü. Klişe yorumlar almışsın hep. Ben yağmuru gözlerinde, bülbülü dillerinde, Gördün mü? günahı bedeninde tanıyıp da sevmişim. Dönmüyor yedi cihan, esirin olmuş ama şarabı dudağından içip öyle sevmişim ben yağmuru. Ne kadar güzel bir ses ya. Yapamayacağın şey yok. Yapamayacağın şey yok. Sesinin becerisi çok kapasitesi yüksek. Ama o klişe şey, yani bak hiç sesini bozmuyorsun. Hep parlak, hep parlak, hep parlak. Yani böyle bir kalıbın içindesin hep. Doğru okuma kalıbı içindesin. Kötü bir şey değil bu tabii ki. İyi bir şey bu tabii ki. Ama bu kadar doğruluk, ya tam bir Başak Burcu okuması. Yani her şey böyle güzellik üzerine kurgulu. Ama biz bu kadar güzeli sevmiyoruz her zaman. Biraz şarkıcının biraz böyle şeyi istiyoruz ya. Düzenden çıkmasını istiyoruz yani. Nasıl anlatayım ya? Özgün bir eve gittin. Evet. Bir eve gittin Özgün. Evet. Her şey çok düzenli. Koltuklar tertemiz, oturduğun yerler tertemiz, sandalyeler yerinde. Ne hissedersin o evde? Ay aman bir şeye Yani zarar her şey verme. çok simetriyse derim ki herhalde psikolojik bir sıkıntıları var. Hayır o kadar değil. Demek istediğim Yani- şu. Yani evin içi düzenlidir ama bu zaten biz yani her ev böyledir aslında. Yani, titiz olmakla titiz- alakalı bir şey. Tabii abartılıktan bahsetmiyorum ama. Titiz bir eve girdin. Sen o eve rahatsızlık verdiğini düşünürsün yani. Ay aman bir şeyi yanlış yere koyacağım. Dur elimden şu külde. Böyle bir şeyi olur. Onun gibi bir his var sürekli. Ben bilmiyorum ya tam anlamadım. Keşke burada olsa Ya bu Eslem, çok Eslem de uzun. gelse. Eslem buradaysan Evet. gel yayına. Evet fazla kusursuzluk üzerine kurgulu. Eslemediğin hocam. Çok Bak ne diyorlar. kusursuz olmaya çalışan insanlar var. Evet eslemediğin video atsın artık 8 aydır video atmamış. Allah Allah. Eslem ne oldu ya? Niye atmadın video? Belki de küstürdüler kızı. Eslem Tokcan'la. Dur Instagram'dan bulayım da sana ben mesaj atayım. Dur çağırayım. Aa kapalı ki. Hesabı kapalı. Eslem bayağı kapatmış hesabı abi. Görüşmek üzere deyip kendinize iyi bakın. Peki süpersin. Eslemciğim tebrik ederim. Buyur Yazgın. Bu arada hocam Ozan opera okuyormuş. Fark ettiniz mi? Opera mı Mesajı. okuyormuş? Hayır. Evet. Nasıl yani? Az önceki bazı arkadaş opera okuyormuş. Operaya başlamış. Aferin be. Aferin be. O da güzel. Yapar ama daha geliştirmesi lazım. Peki. Devam ediyor. Elime o kadar çok şarkı aldım ki bitiremiyorum abi gene ya. Kendi başıma bela aldım. Dur 50 lira Raymond ama bu resmi audio arkadaşlar. Bunu dinleyemem. Tomodel yeni şarkısı. Bu da resmi audio. Bakayım. Şak diye telif var mı? Hadi daha önce ben Tomodel yapmıştım. Telif melif de yememiştim. Bakalım neler olacak. Hadi. Rüya'nın akustik performansına bakar mısınız? Geldi. Ben bakacağım. Daha süper chatleri almadım. Ha, ortalık yangın yeri. Sadece bir iki tanesini almıştım. Bakacağım dur.
Ben yağmuru gözlerinde. Rüyanın akustik performansı mı? Hadi canım, yemezler. Yeni şarkısıymış Özgün. Valla ben Tom Odell analizi yaptığımda bu adam ünlü değildi. Bak. Ve ben bu şarkısına, o eski şarkısına hastaydım abi. Kafayı yiyordum. Hatta demiştim ki o analizde hiç unutmam, Tom Odell analizi. Bakınız. Tom Odell ses analizi 500. Bak. Ha. Hatta Louis Tomlinson'la beraber yapmışım. Ne alakaysa. Onu da tek yapmışımdır aslında da, bakayım şimdi bulacağım. Tabii abi. Yo ben tabii bu şarkı şeyi yapmışım. Efsane şarkısını. Bu arada hangi parça bu? True Color. Hayır bu değil ya. Ve ben Bu. geliyor. Devam. Hay Allah'ım, yanlış şeyler açıyorum. Şu BBC'yi kapıyorum. Yapacak bir şey yok ona. Oo, koro da var. Alışkanlığa bakın, hep bu şekilde okumaya alışmış. Mikrofonu da o şekilde tutmuş. Artık o yerleşmiş bir şey. Daha önce de zaten görmüştük canlı performanslarında da. Çok piyanistlik üzerine ya. Şey, şu birazcık konuşurken de böyle bir ışırtıyı getirir. Aslında bazen şarkı söylerken işe yarar. Zaman zaman kullanmak tatlıdır. Ona da bir hava katar. Yani bir operacı değilseniz sıkıntı yok. Kadın seslerine pes gelmiş parça. Ha diye kalıyorlar. Fazla coştu. O boynu kaldırmaya çok kötü alışmış. Hep canlılarında var bu çocuğun. Hep bir çatlama var, hep bir kırılma var. Bir şey değil mi bak? O kırılmalar bize zevk vermiyor. Yani ben zevk almıyorum. Yani bir şeyi farklı yapın değil de kırılın demiyorum ama abi şarkı işte başka bir şey. Kendi bestenizi okumak çok başka değil. Kendi bestenizin içinde kırılabilirsiniz, çatlayabilirsiniz. Özgürsünüz. Sonuçta sizin besteniz değil mi Özgün? Sen kendi yaptığın eserde istediğini yapabilirsin abi. Kimse sana karışamaz yani. Senin alanındasın. Ama bir başkasının şarkısını coverladığın anda artık başkasının sahasına girdiğin için çok eleştirilirsin. Böyle bir şey var. İlginç. Ondan beste yapın abi. Gene söylüyorum bak. Çok beste yapın. Bir gün size beste yapmayı öğreteyim ben, olur mu? Ne dersiniz? Full yayın. Ha? İster misiniz? Vallahi hocam harika olur. Size beste yapmayı öğreteyim ben. Gelmek isteyen olur mu öyle bir şey yapsam? Bana söyleyin. Süper olur diyorsunuz. Tamam. Yakında öyle bir şey açacağım. Çok iyi olur, 3 şarkım var diye. Yaz bu tabii ki gibi bir şarkı değil bu. O kalitede değil. Tatlı detoneler. Ya kötü bir canlı performans ya. Bu çocuğun canlıları zaten hiçbir zaman mükemmel değil. Ondan netiz yani. Yani oturuş şekline bakın abi, bakın. Bir kere kambur oturuyor. Yani şöyle duruyor. Bu şekildeyken bir de böyle yapıyor sallanırken.
Yani şarkı söylemekten çok bir duygu halinde iş yapıyor. Ben ne hayal ederdim biliyor musun Özgün? Bak başka bir şey söyleyeyim mi sana? Mesela şöyle olsaydı nasıl olurdu? Bak. Tom Odell'e buradan sesleniyorum. Bu arkada böyle profesyonel bir koro olacağına Özgün. Gerçekten onu çok seven hayranları olsaydı ne olurdu? Of. Ya. Evet. O arka Çok taraf ağlardı yani biliyor musun söylerken onunla beraber. Ben böyle bir şey öneriyorum. Buradan bütün sanatçılara öneriyorum bu arada. Sadece Tom Odell'e değil. Sevgili Tom'a da buradan selamlarımızı gönderelim de. Sevgili Tom Odell, bu mesajım sana. Bence bu arkadaki koronun profesyonelliğinden çok artık bu şarkılar çünkü senin kalbinden gelen şarkılar. Sen bu şarkıları ve bu koroyu kendi hayranlarından seçmelisin. Ve aynı performansı lütfen aynısını kendi hayranlarınla yap. O koroda senin en sevdiğin, senin şarkılarını en çok söyleyen, en seven hayranların olsun. Ve onlarla beraber söyle. İnanın bambaşka bir şey çıkar. Çünkü çok profesyonel arka taraf. Çok rahatsız edici. Hocam TRT. Biraz sonra süper chatlere bakacağım bu arada. Hocam bir haftadır yazıyorum. Emre Aydın belki bir organizasyon cover ses analizi yazar mısınız? Gene covercılar geldi. Coverlak babam coverla. Gel bakalım alıyorum seni de covercı. Berat. Bir haftadır yazıyorsun. Bir hafta sonunda ben de hemen sesine kulak veriyorum. Artık tamam diyorum. Yeter diyorum. Berat'ın bu isteği artık son bulsun diyorum. Belki bir özgün. Berat Yıldırım. Geçen hafta da almıştım yapmamıştım değil mi? Yazıklar olsun bana. Devam. Abi Gravite Türkçe dublajını izler misin? Chatten çalıyorum bu arada ara ara. Bak farkındasınız. Onu kullanın şu anda. Hocam bu arada buradaki chat'e de bir tane Yiğit'ten istediğiniz bir şarkı linklerini attım. Aa. Yiğit'ten ne istedim? He Yiğit Çoban. 12 tane şarkım var. Kimse beni anlamıyor hocam. Hemen Evet. alıyoruz. Seni anlıyoruz Yiğit. Sıkıntı yok. Buradasın. Şimdi bakacağım. Ya aslında arkada oynamış çocuklar yani. Ellerinden geleni yapıyorlar ama değil abi. Hiç bak şarkıyı söylüyor bu kadın olmaz ki. Bak şu back vokali izleyin. Used to be. Niye abi? Niye vokalistin şarkıyı söylüyor? Niye vokalde olan biri şarkı söylüyor? Saçma niye söylemesin diyeceksin. Hayır şarkıcı gibi söylüyor. Gerek yok ki. Onu böyle parçalanarak söylemesi lazım. Anladınız mı? Geçiyorum. Şurada bir şeyler oluyor. O kilise ortamı. Kilise galiba burası. Harika bir akustiği var bu arada. Orada söylemenin zevki de bambaşka. Koca koro sırf burası için alınmış ha. Şimdi burada nihayet ayrıldılar. Biraz sıkıcı bir şarkı be. Kabul edelim ha. Gitmiyor yani. Sabaha kadar koro yapsa da bir yere kadar yani. Parça geldi artık. Şimdi ne yapacaklar bu şarkıyı? Size radyolarda 6 milyon kere dinlete dinlete sevdirmeye çalışacaklar. Ama bu parça bir önceki gibi değil abi. Peki. Tom Odell'i severiz ama yine de. Jisoo. Jisoo'cular burada mı? Hastasıyım. Blackpink'te Melisa bana diyor ki Özgün.
Baba diyor Melis senin biasın kim? Evet, biasın kim diyor. Ben de diyorum Ya. ki benim biasım Jisoo. Blackpink'te Jisoo. Net. Bakalım ne kadar canlı. Yuki no Hana, Snowflower, 2018. Yuh! Bu canlı okuyor mu yani şimdi? Bakalım. Çok düzeltmişler sesini be. Resmen autotune var içinde. Ya görsel var ama bir aslında yapay görsel. Yapay Jisoo. Ama yine de çok seviyorum abi. Jisoo başkadır ya. Sonra bir oktavı geçemedik. Bir oktav. Yine de Jisoo'cuyum. Rüya seninem. Canlı mı acep? Gerçekten mi? Sen bir öten sevgi tek unuttun beni. Kalbimde çok incedin sen giden günden. Ağladım. Harbiden canlıymış Özgün ha. Hiç beklemiyordum. Kalbimde çok incedin sen giden günden. Görüyorsunuz değil mi? Dengesi. Ağladım sevgimizin Abi Rüya benim yani Rüya'yla tanıştık biliyorsunuz. Ses Azerbaycan'da. Gerçekten müthiş bir insan. Yani spektaküler bir insan. O kadar yani. Müthiş bir yıldız. Yıldız enerjisi var ya. Hani net. Mesela ben Türkiye'de Teoman'la tanıştım. Dedim ki ya bitti yani hiç konuşmaya gerek yok. İçeri bir rockstar giriyor. Oturuş rockstar. Konuşma rockstar. Ya diyorsun ki abi tamam abi yani. Bu abi. Hiç konuşmamıza gerek yok yani. Yanımda bir yıldız. Şimdi Rüya'da da o enerji var. Rüya ile tanışıyorsun, sohbet ediyorsun. Diyorsun ki tamam yani. Bir pop yıldızı yanında. Net. Fakat çok ilginç bir ses rengi var. Mesela ben Rüya'yı yıllardır duyduğumdan beri Rüya'nın çok koyu bir rengi var. Fakat bu ilginç bir şey şimdi. Mesela Türkiye'de böyle koyu ve hışırtılı bir renk çok sevilmez. Net. Ya biz koyu renk severiz ama Ebru Gündeş'in sesi hışırtılı değildir değil mi? Böyle bir etli ve net ses severiz. Hani koyu ve tok bir renk. Rüya'nın hışırtılı bir rengi var. Ben mesela dedim ki yani atıyorum bizim Azerbaycan'daki genç arkadaşlara sordum gittiğimde. Her gidişimde soruyorum. Ya diyorum ki mesela Rüya'nın sesini hocam Rüya'nın sesine bayılıyoruz biz dedi. Dedim neyine bayılıyorsunuz? Hani bizim için çünkü böyle hışırtılı koyu bir renk. Biz de onun hışırtılı koyu rengine bayılıyoruz dedi. Abi bu şey gibi yani. Zevkler ve renkler var ya Özgün. Zevkler ve renkler. Evet. Diyecek bir şey yok. Anladınız mı? Ben şimdi ne dersem diyeyim. Bu renk çok seviliyorsa bir bölgede, bir insan topluluğunda biz ama burada aynı şeyi gösteremeyiz. Çünkü biz bu kadar ışırtılı sevmiyoruz. Bizdeki ışırtı maksimum Kibariye kadar olacak. Bakın. kalbimde çok incedin sen giden günden. Böyle net bir alto renk. Geçen hafta ne dedim? Biz kadın seslerinde kalın, erkek seslerinde ince seviyoruz. Bunun net örneği Rüya. Ağladım sevgimizin gözlerinde ben. İndi yalnız kalmışam hasretin. Sence yukarılarda ses parlaklaşmaya başlıyor. Bakın. Bu kelimede tamamen o ışırtıdan sıyrılıp netleşiyor. Ama alt bölgeye indi mi Hasretinde bir
sen sevgi tek unuttun beni. Bu arada Rüya'nın konuşması da böyle. Rengi de bu yani. Hani özel bir çaba da harcamıyor bunun için. Kalbimde çok incidir sen giden günden. Yani böyle sanki şeydir ya Özgün, yıllardır böyle koyu koyu sigara içip sesi böyle hale getirirsin yani. Ama rengi bu. Çok ilginç. Sevgimizin gözlerinde ben şimdi yalnız kalmışam. Bak parlamaya başladı şimdi. Hasretinde bil Tam tuttu. her bir öten seher. Buralarda artık o ışırtı daha az. Böyle patlıyor gibi de bazen renk. Böyle bir şeyler giriyor. O hışırtı giriyor. Ya acaba mesela bu doğal bir hışırtı mı? Ondan emin değilim. Acaba ses tellerine baktırdı mı Röya? Bu alt renklerinde acaba bir kapanma sorunu mu var? Çok yüklenmekten bir şey sonra ayrıldı mı bunlar? Kapanmadığı için mi bu hışırtı geliyor? Ve bunu iyidir ben. Çünkü bir sürü dünyada şarkıcı var biliyorsunuz. Sesinden mesela ameliyat oluyor. Ameliyat yanlış geçiyor. Ve ses çatallı kalıyor. Ama o çatallı sesle bir şarkı söylüyor ki öyle bir ses yok. Değiştirmiyor bir de ameliyat olmuyor düzelmek için. Bilmiyorum yani Röya bilinçli olarak mı tutunuyor? Acayip bir hikaye yani. Biraz havayla karışık çıkar işte o zaman kapanmadığı zaman sesler. Her bir öten Bak nasıl tutuyor sesi. Parıl parıl bak. Boğaza gidiyor. Mesela burada tutuyor. Bir yerde tutuyor, bir yerde tutmuyor bu bölgeyi. Bakın. Seninem derken bakın. seninem Seninem. Boğazda gibi. bil ki her gün Bil ki parlıyor. her zaman Her zaman seni önde. senin. Senden En tiz renk bu. La. ömrümün en güzel şirin nağmesi sen. Yani bu şekilde baştan sona sıkıntısız tıkır tıkır şarkı söyleyebiliyor. Yani o alttaki ışırtılara rağmen parça bütün olarak işte dedim ya o dakikadan sonra artık zevkler renklere giriyor. Onu bil, Parlak net. iller ötüp geçse de bil ki yalnız senin an. Mesela çatlıyor burada. Benden uzağa düşsen de sen. Yani artık o hışırtıyı bir efekt olarak kullanmak gibi bir şey dönüyor artık bu. Ben o nedenle Rüya'nın sesini burada Türkiye'de böyle çok bizim sevebileceğimiz bir renk değil. Çünkü biz bu şekilde tam böyle sevmiyoruz. Hışırtılı olacak ama daha parlak olacak. Daha parlak bir yerde olacak. Ama işte ama tabii ki bir star. Net. Diyecek bir şey yok. Bayılıyoruz Rüya'ya. Peki. Berat Yıldırım, belki bir gün özlersin akustik cover Emre Aydın. Geçen almıştım, yapmamıştım değil mi? Uf. Belki bir gün özlersin. Senin sesine pes mesela bu ton. Sen Emre Aydın'ın tonundan çalıyorsun galiba. Ama sana pes. Başka adamlarla
Hani onun gibi söylüyorsun. Başka adamlarla. Ama senin sesin daha tiz. Başka şehirlerde yürürken okudum. Düşünün, sizin bir potansiyeliniz var. Yeteneğiniz var. Ama her şeyi Emre Aydın'a indirgiyorsunuz. Emre Aydın'ı kötülemek için söylemiyorum. Emre Aydın gibi yaparak kendi becerinizi sınırlıyorsunuz. Covercılar. İlk roman, sevdiğin ilk adam. Gidelim. Bir gözünü özlersin. Sil gözünün. İyi geliyor. Sol. Sil gözünün yalnızlıklarını. La natürel. Daha tiz söylersin dedim. Çünkü rengin o. Ama daha tiz söylemek parçaya bir şey katmıyor. Çünkü sen değilsin o. O an fısıldadı Özgün, bugünkü yayınımızın adı belli oldu. O sen değilsin. duvarlara adımı. Bin bıçak var sırtımda. Gördüğün gibi çok temiz la çıkarabiliyorsun. Bu türün içinde Berat, fark yaratman çok zor. Bu rengin bundan çok daha büyük. Doğru bir şey değil bu yaptığın. Tekniğin belki güzel, okuman güzel vesaire ama fark yaratmanı buradan sağlayamazsın. İnan bana. Çok yeteneklisin çünkü. Bu senin şarkın mı? Bir ihtilalden kalma. Tabii bak senin. Keşke bunu dinleyebilseydim, akustiğini yapsaydın. Ya! Her şeyi akustik yapmışsın. Niye kendi şarkının akustiği yok? Kızdım. 9 ay önce yayınlamışsın. Bak bu coverlar daha çok dinleniyor diye. Demişsin ki yani onları yapayım. Kendi şarkıma bir akustik çekmeyeyim. Ama asıl çekmen gereken kendi şarkımış. Sevgili Berat. Çok yeteneklisin. Bu ne ya? Gravity klibi Hazbin Hotel 2. sezon. Türkçe versiyonu. Ne bu abi? Tüm yaşananlar geçip gitmedi. Hiddettimse sonra dedi. Bununla tek çare ölüm herkese. Hala işim bitmedi, bir görev var daha. Anca hainler yanaş. Kim okumuş acaba? İsmini de yazalarmış. Hı? Kim okumuş biliyor musunuz? Tuana diye bağırıyorlar. Tuana ne ya? Uzlaşmaya prenses Hocam ötemi. Tuana Yılmaz diye birini istiyorlar da sürekli. Tuana Yılmaz yaptık. Kanalda var Tuana Yılmaz. Doğru değil mi? Bakayım. Tuana Yılmaz bizim bildiğimiz Tuana Yılmaz mı? Değiştirdim okuyuşunu. Tuana Yılmaz. Yok bilmiyorum. Tuana Yılmaz bu kız mı? O zaman atın. Hayır daha önce yapmamışız. Bir tane akustik performans bulun lütfen atın. Rica ediyorum. Bunun bedelini yarım bıraktı beni. Fırtına kopmak üzere. Koş istersen ölümüne ve lanet yarsın et tüm geceler. Bu ne kadar saçma bir şarkı böyle. Bir anda o kadar dize çıkıp geri geliyor. Lanet yarsın et Bir de bir erkek vokal de var. O da çok iyi okuyor. tüm geceler. Abi altına niye yazmıyorlar bunu? Ne? Kim okumuş, kim yazmış? Bu nedir böyle ya? Kim bunu okuyan? Günah değil mi bu insanlara? Alta yazıyorlar mı? Ne? Hadi yazın. Hocam size gönderdim kim olduğunu. Nereden gönderdin? Private chat'ten. Ha bir dakika tamam bir saniye dur. Ben de nelere bakıyorum Allah'ım yarabbim. Bu gönderdiğin ne? Ha, parçayı okuyanlar. Yağmur Erda. Gravity. Ama bir de erkek var. En dokunan parça Gravity Yağmur Erda'nın işten yürüme Suji Sound Production'ın özeniyle Türkçe olarak yeniden doğuyor. Mix Adın Aydın. Evet bakalım. Yağmur Erda. Kim olduğumu unutuyorlar. Tüm yaşananlar geçip gitmedi. Hiddetimse sonra dedi. Bununla tek çare ölüm herkese. Hala işim bitmedi, bir görev var daha.
Anca hainler yanaşır uzlaşmaya. Prenses ödemeli bunun bedelini. Yarım bıraktı beni. Çok zor parça be. Okuması da çok zor. Çok başarılı Yağmur Erda. Hakikaten baştan sona bunu okuyabilecek bir kişinin zaten çok üstün bir müzikal becerisi gerekiyor. Devamlı sesini ve karakteri sahiplenmesi, içtenleştirmesi gerekiyor. Müthiş. Ben Türkiye'de bu tür şarkıları okuyan kişilerin tanınmamasından nefret ediyorum. Gene bir nefret. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Yani Özgün sinir oluyorum. Hadi öyle diyeyim. Geçen de böyle bir şey demiştim. Neyden nefret ediyordum? Tansık. Kadın seslerinin sopranoların sesinden nefret ediyordum. Şimdi yeni bir şey daha çıktı. Abi yani bu kadar güzel seslendirmeler yapılıyor. Bu kadar güzel okumalar yapılıyor. Hakikaten ciddi performanslar bunlar. Türkiye'de çoğunlukla bilgisayar oyunu özellikle film müzikleri orkestraları geliyor. Keşke o gelen orkestralar bazen bu parçaları da yapsalar da o şarkıcılar da oralarda sahne alsalar. Değil mi? Esin Aydıngöz'e buradan sesleniyoruz. Evet, çok güzel olur. Müthiş bir şarkıcı çünkü. Baksanıza şuraya. Fırtına kopmak üzere. Koş istersen ölümüne ve lanet yağsın et. Yani sonuçta bu stüdyo kaydı olarak yapılmış. Canlısının nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ama Gecele tüm gece acımaz şartlar yerden yere. Tüm gecele. Fa'ya kadar çıkıyor. Çok güzel bir soprano. Tüm gecele. Kahramansın kendince. Görüşelim ödeştiğimizde. Kıyar o cana, izletir sana. Ya bir de şu var. Yani parçaya Türkçe söz yazılmış ama yani tamam ritimleri oymuş carcur falan filan ama yani bu sonuçta bir imitasyon olduğu çok belli oluyor. Bu nedenle içselleştiremiyorsun parçayı abi. Bak öyle bir sorunu var. Şarkıcıyla ilgili bir şey dediğim değil yani. Bizdeki sektör eksikliğinden kaynaklı bir şey. Böyle güzel şarkıları, böyle muhteşem şarkıcılara söylettiğin zaman bir de böyle beste yaptığın zaman kim bilir neler çıkar. Tabii orijinali az bir nota, evet. Ya bak altında hani yapacak bir şey yok. Anca öyle yazabilmişler. Varlığına hani prozodi değil yani. Varlığına hani varlığına denmez ama şarkıda yapmış, çare yok. O bakımdan da konsantremizin dışına çıkıyor. Bu nedenle bu parçalar bir türlü öne gelemiyor. Bu nedenle bunları okuyan şarkıcılar çünkü bizim yapmamız gerekiyor abi, bizim kendi çizgi filmlerimize, bizim animasyonlarımızı üretip onlara kendi bestecilerimizin beste üretmesi gerekiyor. Ve böyle çatlak besteler üretmesi gerekiyor. Uçuk aralıklı ve böyle şahane şarkıcılar bulmaları gerekiyor. Hakikaten çok güzel olur. Biz bunu yaparız abi, niye yapamayalım ya? Daha iyisini yaparız. Peki Yiğit Çoban hiç canlı okumamışsın. Öyle fotoğraf koyup bırakmışsın. 12 tane beste. Beni bata çıka sevdi, gülü battı, acısı dindi. Aşk beni yaka yıka geldi, benim derdimde sadece birdim. Kaderinde bir oyunu vardı, ben ağladım o sigaramı sardı. Meclisinde bir suçlu ben miyim? Sevmekten başka neyim vardı? Kaderinde bir oyunu vardı, ben ağladım o sigaramı sardı. Meclisinde bir suçlu ben miyim? Sevmekten başka neyim vardı? Ne güzel. Tatlı parçalar bunlar Yiğit. Altyapı da yapmışsın. Ama daha iyi kayıt olsa daha iyi olur. Nerede umut yarınlarında, sorunlarım var, çözüm dudaklarında. Şarkıcının da gelişmesi gerekecek. Ama bu şarkılar bir şeye dönüşebilir sevgili Yiğit. Başarabilirsin. Kendini geliştirmen gerekecek. Hem kayıt teknolojini hem okuma becerini. Biraz eğitim alabilirsin.
Seni geliştirir. Tuana Yılmaz'ın kaydını istemiştim. Var mı Özgün? Gönderildi mi acaba? Gönderilmedi galiba. Yani burada bir TED Talks'ta söylemiş. Yazıyorum parçalarımı. Beğenirsiniz. TED Talks'tan telif yemeyiz inşallah. Var abi baksana. Değil mi? Adı geçen kişi olarak etkilenmiş. Hadi bakalım. Çok yakın zamanda Gitarın sesi berbat gelmiş ya. İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim acı şişe dibi. Dizlerim üşümden yakardım eskileri. Bir sana kıyamam, gel git aklım sakladı. Yeni dönemin okuma stilleri girişte kendini belli ediyor. Çok kapalı. Bu tür yorumlar aslında yeni gelişmiş şeyler. Yani biz bundan önce 6 sene önce Melek Mossa'yı izlerken böyle bir şeyden bahsetmiyorduk. Çok açık, çok geniş, çok büyük. Sürekli buna çalışan vokaller vardı. Şimdi buna ihtiyaç yok. Çünkü altyapının mahareti üstünde bu kadar güçlü okumaya çoğunu gerek bıraktırmıyor. Bu da şarkıcıları daha kapalı ve daha İnsan öyle boş bir gelişimden geriye bıraktıracak şekle getiriyor bence. eve ait Yani mesela canlı performansta bu bölümler zayıf geliyor kulağa. hisseder mi? Yani bunu bir altyapıyla dinlesek mesela. Hadi dinleyelim. Parçanın adı ne acaba? Bakalım. Sizi daha da dinlerim. Umarım keyifle dinlersiniz. Parçanın adı? Adı yok. Sözlerinden bulacağız. İnsan öyle boş bir eve ait. Tamam. İnsan öyle boş bir. Gelin bakalım. Normal parçanın altyapısına bakalım. Tuana Yılmaz, İnsan öyle. Evet. İnsan öyleymiş şarkının adı. Şu şarkı. Cümlelerim diyorlar hocam. Cümlelerim. Evet, evet, evet. Dolu kalp öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim alacak şişe dibi. Dizlerim Okey. İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? İnsan öyle boş bir eve ait hisseder mi? Aklım dolu kalbim alacak şişe dibi. Dizlerim üşünmeden yakardım eskileri. Kayıt teknolojisi daha hacimli gösteriyor her şeyi. Canlı performansta bu biraz daha cılızlaşıyor. Ha bunu gitar da öyle maalesef. Yani bu kayıt bize tam bir örnek de olamıyor. Öyle bir problemimiz de var. Yani çok kötü bir gitar sesi var. Muhtemelen dinamik mikrofonun da ayarları böyle aşırı tiz. Hacmini biraz zayıflatıyor. Tam bizim algımızı da bozuyor. Benim birazcık analizimi de bozuyor aslında. Net bir şey söylememi engelliyor. Şu hacmi duyamıyorsun. Aklım dolu Yani demek istediğim bu sadece. bir sana kıyamam. Bulamak sana kıyat. Demek istediğim buydu benim ilk başta. Gel git aklım sakladı tutuşan gözlerini. En derin sırrını vermeyen bir çocuk gibi. Ellerin elime Ama çok rahat ama şarkıcılığı. değdi o günden beri. Kimi hatırlatıyor? Hafif bazı numaraları Feride ile Akın'ın tizlere çıkmasını hatırlatıyor şuralar. Değdi o günden Bu. beri. Ne alaka diyeceksiniz ama. Sana kıya hep yaktım ve yıktım. Çektim ve çıktım. Bir sana yenildi tüm hücrelerim. Sevdim Tiz sesleri çok güzel. sevildim ama en çok senindim. Açık ve net. Yazıldı tüm cümlelerim hep La not. yaktım. Söylediği aralık zaten çok geniş değil. Belli bir konuşmaya yakın aralıkta ama en azından bir oktava şöyle rahat ulaştık. Çektim, Açık sesleri de var. sana yenildi tüm hücrelerim. Sevdim, sevildim, Devam edelim. kıskanır Sanırım aynı parça sonra. sana.
tüm hücrelerim Neredeyse hiç tanesi olmadan temiz bir şekilde şarkı söylüyor. Başka var mı? bir tek seni söylerim yüzlerce şarkımda. Ne olur sevme, içimde bir kış soğuğu. Geri gelir mi yaz günüm, beklersem unutur muyum? Ne olur söyle, yerine koydun mu onu? İyi misin, uyku tuttu mu, bilmek isterdim bunu. Sana olan aşkım beni darmaduman etti, yine arda bakan oldu. Güzel. Gerçekten yetenekli. Ama şarkılar dar aralıklı ve çok konuşmacı şarkılar olduğu için aslında şarkıcının sesini gölgeliyor. Öyle bir hikaye de var. Yani böyle bir problem yaratıyor. Şarkıcının sesini gölgeliyor şarkıların bir kısmı. Çok altta geziyor. Yukarılarda da belli aralıkları kullanıyor. Sürekli bu aralıkları kullandıkça hep şu hissi yaratıyor yani. Ya tam bir türlü o yüksek genişliği ve gücü duyup rahatlayamıyorsun. Tatmin olamıyorsun tam olarak. Belli bir yerde sürekli sizi dinlendiriyor. Yani şarkı yapısı, şarkı özelliği de çok birbirini andırıyor. Bu parçaların sistemi nedir acaba? Yani şeyi altyapıyla mı yapmış? Mesela bu akustik bir şekilde yapılmış. Bu ikinci parçayı bilmiyorum. Mesela yok bir çare var. Hep bu akustik tatlı mı parçalar? Sıkışıyor sevmeler, Yine gitti gitarlar kalbim var. paslanmaz güya. Ne zor bir kalp aynı yerden iki kere kırılır mıydı söyle göre göre. Gene gördüğünüz gibi o alt konuşma tonundan hiç vazgeçmeyen bir şarkıcı. Ama dünyada da böyle bu müzik buna evrildi zaten. Çoğunlukla buna evrildi. Yani Jessie J gibi böyle çok uç şarkıcılar var. Bir de tam tersi Billie Eilish gibi şarkıcılar var işte yani. Aynı düzlemdeler ve aynı listelerdeler. Bir defa ölünce kollarında bir daha Gördüğünüz gibi yani neredeyse 4 nota geziyor. 5 nota. bir defa İşte ama bu zaten bizde hani 5 nota oldu diye artık eleştirmek mümkün değil. Eskiden 90'larda şarkıcıları şey diye eleştirirlerdi. Bu parça 3 akor abi be. 3 akor abi ya. 3 akor şarkısı diye eleştirirlerdi. Şimdi bir oktav şarkısı değil. Böyle eleştirebilirsiniz. Ama kimin umrunda? Tuana muhtemelen öyle düşünüyordur. Yani ne olacak ki diyordur. Sonuçta daha farklı bir şey yapsam ne değişecek? Sonuçta ben bunu seviyorum, yapıyorum, keyif alıyorum şeklinde. Bize de bir şey demek düşmüyor. Sesini bulunduğu bütün alanlarda bence çok iyi kullanıyor. Temiz, kendi yaptığı işin içinde her şey. Bir gün bir şeyleri değiştirmek isterse o zaman her şeyi tekrar konuşabiliriz. Ama bugün değil o gün. Peki hocam bir ara süper şimdi Firuze coverlarına Eslem Tokcanlı baktık. Bir Kur'an-ı Kerim kaydı var. Dimash Fire yapmayacağım Dimash. Hocam bir tane var. Şöyle atmış. Sadness atmış. Sadness senin isteğini yaptın mı? Geçen hafta da yapmıştım galiba. Bakayım şöyle bir. Tek tek bakayım neler gönderdiğinize. MX göndermişsin. MX'i yapmayacağım dedim. Geçen hafta yaptım daha. Bunu neyini yapayım? Dans show bu. Peki bir tane daha var. Yavuz Selim Han Özdemir. Hocam yorumlarınızı merak ediyorum. Abernehme. Bakacağım. Sırayla şimdi o gün. National Arab Orkestra. Bunu daha önce gönderdiniz ya. Ben de baktım. Yaptım canım. Yapmaz olur muyum? Bütün yayın yaptım da sonra telif yiyip silmedik mi biz bunu? Özgün hatırlıyor musun? Ya çok silinmişti. Ben Sessize düştü hatta. Ben hatırlıyorum Şikayet bunu. almıştı. Evet bunlarda sıkıntı olduğu için yapamadık. Ben öyle hatırlıyorum. Ben bu kadını hatırlıyorum çünkü. Yaptığımı baştan sona izlemiştim. Devam ediyorum. Hocam inanılmaz bir gospel şarkısı oldu. David Phelps. İnceler misiniz? Hasan Ünal göndermiş. David Phelps'i biliyor musun Özgün? David Phelps de yüzmeci değil mi? Yüzücü ismi. Burada öğrendim hocam onu.
Bill Gloria Gaynor, No More Night. Feat David Phelps. Oy, telifli. Çok fena. CD'sini çıkarmış herif. Lops. Hocam iyi yayınlar. Sesim farklı olanlar kullandığım stüdyo kaydı olan bir parçam var. Dinleyip değerli. Ama senin için David Phelps yazayım bir bakayım. Sağda solda okudukları var mı? Hadi kırmayayım seni. David Phelps. David Phelps. Bu adamcağız. Hep de bu kanalda yayınlanmış ha. Gator Müzik. Bu neyse bu. Herhalde bir dini kanal herhalde bu. Baksanıza abi bir tane şey parçası yok ha. Sağda solda mahallede söylediği şarkı yok. Özgün. Hiç. Vallahi yok. Hep aynı kanal sadece. Oo, bu adam Daha bayağı önce sanki bunu yaptık mı? konuştuk hocam yayında. Çünkü ben burada öğrendim ilk. Öyle mi? David Phelps'i. Evet. Sadece kısa bakacağım. Parıl parıl söyleyen bir şarkıcıymış ama dinleyemeyeceğim. Hocam iyi yayınlar. Sesim farklı olarak kullandığım stüdyo kaydı olan bir parçam var. Dinler misiniz? Tabii. Sein Roy. Sein Roy. Peki. Şu. youtube.com Yayınladım bunu. Yayınlamışsın. Ne yaptım ben? Yerin dibinden geldi, hayallerimle merdivenli. Fakat hep yanlış ilerledim, sırtım taşıdı bak onca derdi. Hatayı yapan da bendim, fakat hiç kendimi yüceltemedim. Bayağı kontra etkisi var sende ha. Renk olarak bir kontracılık var. Ben öyle bir şey hissediyorum. Bilmiyorum sen hissediyor musun? Bu ne lan? Allah Allah bunu almıyor. Neyse. Bir kontrayı andırıyorsun. Özellikle melodik yapın andırıyor. Ölüm hep yine başımda bana sürdüyor bariyerleri buna bitirelim. Olamaz, olamaz, olamaz. Elin kolun bağlı, elin olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Bu arada yeteneklisin ha. Vokalin gayet başarılı. Yolu bulsam bile önüm hep karanlık, her yanım hep. Bak sen başarılı olabilecek bir çocuksun. Sen başarılı olabilecek bir çocuksun. Devam et bu yaptığın işlere. Çok güzel bir ses rengin var senin. Yolu bulsam bile önüm hep karanlık, her yanım hep tuzak. Sonu bile bile gidiyorum, ölümüne göremedim hiç ver bir tutak. Sadece tarzın bir şeylere benzememesi lazım. Bayağı kontra. Bilmiyorum. Sevgiye muhtaç olmak lanet bir şey, her geldiğimde bir saat. Başa dönüşüp kalıyorum, hareket edemem, biliyorlar benden uzaklara bak. Kadınım artık tuhaf olan her gün kullanmalı, her gün duvar. Onları biraz daha gömsen daha iyi olacak ya. Her gün duvar gibi çıkmış öyle. Hani hoş günler bana. Hani bunu hoş günler bana. Bak hoş günler sert hali. Hoş günler bana. Bu daha havalı hali bak. Ha, yormaz. Ha, ne bu keskin. Biraz daha havalı yap. Weekend gibi. Çekeceğim bir nefes, çekeceğim bir nefes. Daha havalı tutabilirsin kafanı. Ben sevdim senin tarzını ama. Sende ışık var. Kaç yaşındasın sen? Gayet başarılısın. Amacım net, öyle basit olmuyor, yaralar benzer, bardağı vurmak gibi set. Yakar içini kapan yangınlar gibi şahit net. İçimde biriken Sevdim. istiyorum, her bir parçamda ver bir tut. Beğendim. Ben senin yaptığın işi çok beğendim. Hakikaten sesini becerili kullanan birisin. Başka şarkıların var mı? Sein Roy. Soranım hiç yok, hiç umurumda değil, geceli uyku eski dost. Seninle ben olursak önümde hiç engel yok. Bu da biraz böyle şeye benziyor. Neydi abi şu? Hürt hürt hürt. Şeydeki eski Tepki'nin grubundaki çocuk. İsmi gelmiyor ya. Çekmedim bana. Onun havası var rengi. Anlamazsın zaten, boşa anlatıp dur. Çok dinlediğin şeyleri andırmışsın. Tek sorunun bu. Yoksa ses becerin, yeteneğin çok yüksek senin. Biraz bunların etkisinden çıkman lazım ya. Bana
belki böyle birilerinden fikirler alman gerekecek. Okuma stili, beste yapma konusunda da. Biraz daha dramatik besteler yapabilirsin. Biraz Aspava tarzına dönebilirsin. Belki daha etkili olur. Bu böyle çünkü tempo üzerine yapmak çok seni iyi bir şeye yönlendirmiyor sesinde bence. Benim fikrim bu tabii. Hocam TRT Mehmet Fetihler dizisinde kullanılan Gelin Ele Aşıklar çalışmamı inceler misiniz? Anatolian Lab diyor ki 2.30'dan başlayarak burada Kani Karaca tarzı kaside okuma denemesi yaptırıyorum. Şok. Evet. Anatolian Lab gönderiyor. Hemen bakalım. Kaçtan itibaren? 2.30'dan itibaren. Yani artık herhalde bunun net yapay zeka olduğu ortaya çıkıyor değil mi? Net anlıyoruz bunu zaten. Bütün yayın boyunca çünkü gerçek sesler dinledik çoğunlukla. Jesu hariç. Birçok seste de ototune var yani ototune'la düzeltilmiş dedi. Bu üretilmiş bir ses olduğu tonlamasından bile ortaya çıkıyor. Yani böyle bir pop vokalin şey okuması gibi bu. Böyle bir ilahi tarzı bir şey okuması gibi ama stili pop okuyor. Böyle bir kullanmaz çünkü bir ilahici. Yani dry. Bunları kullanmaz. Bu pop Tarkan bu. Bak. Tarkan bu. O altyapılar hakikaten olağanüstü ya. Arkadaki bekler harika olmuş bu arada. Nefes. Nefis. Çünkü imkansız deniyor. Sen özünü. Hani bunu biri buradan okur ama bu şekilde okuyamaz. Bu göğüs sesiyle çıkılmış bir sesi oktava almış. Yani transpoze etmiş gibi davranıyor. Çatlamış bir de. Yani realliği yok. Başına Allah gibi bir stil var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu okuyacak insanlar var ya bu tonda. Onu söyleyeyim yani. Bu tonda bunu Do naturale vurarak ve çok iyileri var. Hatta hatırlar mısın Özgün? Bizim yıllar önce yayınımıza gelmişti. Operacı. Hem de çok güzel sanat müziği okuyordu. Arabesk okuyordu. Şu an Almanya'da kendisi. İsmi neydi? Gürkan Gider. Gürkan Gider. Bak Gürkan Gider'e yazsana. Bunu canlı yap. Bunu okur yani. Hem de nasıl okur? Bak Gürkan Gider'i şöyle bir hatırlatayım size. Böyle bir şey yok. Abi bir bak. Girdim yarın bahçesine. Bu mesela bak Azerbaycan okuyor. Gölgeli. Bak. Canlı. Bak. Senin aradığın ses bu. Anladın? Bak. Gürkan Bey'e yaz. Gürkan Gider. Aradığın ses bu çünkü. Çünkü bu kaydı aldı. Efendim Özgün buyur.
Yok Anatolia'nın yazmıştı hocam, onu söyleyecek. Ha ben Nurettin Ötün Hoca'yı önermişti. değil. Değil. Bu çünkü bak bu yaptığın şeyi bahsediyorum ben. Bir insan bulup okutmak değil bu benim derdim. Bu sertlikte bir ses arıyorsan o ses bu. Yani bu çünkü altta göğüs sesiyle okunmuş bir şeyi oktava almış. Yani mümkün değil. Tekniği doğru değil. O bölgede bu çıkar. Bir insan tizde bunu alır. Kapalı U alır. Vefa alamaz yani açık ağızda. Burada açık ağız var. Harika bir altyapı var yalnız. Necmettin Ötün Hoca farklı. Vefa Donatürel'e vuracak bu arada. Yani bunu taş gibi vuracak birini arıyorsan Gürkan gider. Net söyleyeyim sana, hiç düşünme bile. Müslüm'den bir parça atmıştım diyor arkadaşımız. Geçen hafta atmış. Tekrar rica etmiş. Tekrar attıysa tekrar bakalım o zaman. Biz bu kayda bakmıştık ya. Söyleyin şu bülbülü hadi bakalım. Ama bu kayıtlı ya. Şimdi bak gördünüz mü bak. Bunlar kayıtlı. Bu kayıtları biz yayınladığımız zaman bize telif geliyor ve siliyorlar abi parçaları. Darılma bana. Bak açtım. Açtım. Çılgınlık işimiz. Açtım yani. Kusura bakma ne olur. Hocam buraya America's Got Talent performansını bırakayım. Benim fazlasıyla hoşuma gitmişti. Hasan Ünal, Hasan nerede dünyada telifli şey var? Sen koşuyorsun hemen. Koşa koşa. Onu bulup buraya getiriyorsun. Sağ ol. American Got Talent dünyada kimseye telif atmaz. Ama gördüğün gibi bunu yayınlamış. Bize telif atar. Hem de bakın ben Amerikalı reaksiyoncular var ya hepsi çatır çatır yapıyorlar. Sonra bana yazıyorlar. Hocam bir sürü kişi yapıyor sen niye yapamıyorsun? Yapıyorum. Sizin gazınıza gelip yapıyorum. Yayın bitiyor, yayın down. Çat. Ondan yapmıyorum. Hasan Ünal. Başka bir şey iste. Yıllardır mikro öyküler yazıyordum. Artık sesli öyküler yapmaya başlamıştım. Ama bir anda Suna ile tanıştım. Şimdi öykülerimi şarkılara dönüştürüyorum. Şarkılar burada. Spotify'da mevcut. Dinlemenizi isterim. Bakalım. Spotify'da ne? Mikro öykü mü adı? Nereden bulacağız? Şey değil mi? Kanalında mı? Kanala git. Mikro öykü. Hiçbir şarkı yok. Burada videolar. Minik dev. Sen şimdi bunları yayınladıysan bir de Spotify'da. Ha. Bakalım. Öyküleri artık şarkılaştırabiliyorsun. Bakalım nasıl. Uzun bir intro. 25 saniye. Bir 50 saniye geldi. Bir kabuğun içinde büyüyor minik evren, büyüyor un ufak olurken. Bir masalın içinde yitiyor minik dev, yitiyor içindeki kayıp dağı ararken. Evet, şu çok güzel yapmış. Ama bu bizi bir şey hissettirmiyor. Neden? Güzel, yapılan şey güzel, çok güzel. Ama bir şey hissettirmiyor. Bizim için bir hikayesi yok bunun. Biz sizi tanımıyoruz, sizin hikayenizi de tanımıyoruz. O nedenle bizim için böyle işte bu bir son hikayenizi tanımamız lazım. Zaten problem bu. Yani buradaki zaten problem bu. Biz sizi tanımıyoruz, sizi görmüyoruz. Siz kimsiniz, ne yapıyorsunuz hiç bilmiyoruz. Sizin bir kompozisyonunuz yok. Müzik tamam yapıyor, güzel. Ama sizle bir bağ kuramıyoruz. Ruz demeyeyim, kuramıyorum. Şahıs konuşayım. Belki kuran arkadaşlar vardır, ona bir şey diyemem. Bir sürü müzik cümlesi bir araya gelmiş sadece. Keyif alıyorsanız lütfen devam edin. Hiç bırakmayın. Son bir tane daha atayım, söz bu. Son söz. Ya Hasan Ünal dünya kadar attın. Ben de hiçbirine bir şey yapamadım. Ne kadar muhteşem bir hayat. Bugün iyiyim ha. 4. çeyrek geçiyor. Hala deliler gibi devam ediyorum. Aferin bana. Daha o kadar çok.
James Nova, Bad Boy Bad Girl. Akustik. You and me, we've been hurt so many times before. Blues gibi ha. Backstab, betrayed and cheated on. Angels with bleeding hearts. Hey. I know they don't see much sense in what we do, Güzel. but we love being misunderstood. Monsters with sacred hearts, and we take comfort in each other's arms. Yeah, we're smoking this pain. And I'd love to hate you, but I'd hate to leave you. It's a drug and I can't get enough. Lady, Öf! your kiss is like a paradise. Your body's a prison, baby, and I don't escape. Çok iyi vokalmiş. My lips may taste like honey, but my heart is full of poison, and I ain't gonna change. Yeah, we're broken, and we don't wanna fix it, 'cause baby, that's how we roll. You know I'm a bad boy, you're a bad girl, and we're so goddamn good. Tam işte bu Michael Jackson stili. Splashes not an institution. Renk çok uygun adamın. Never fake, 'cause we don't play the game, we choose to live and die by intuition. We'll break all the fucking rules, yeah. Light the world on fire, watch it burn, yeah. Young rebels with a cause, yeah. I will still believe in love. Baby, I don't know ya. You don't belong to me. But I want you and I can't get enough. Lady, your kiss is like a paradise. Adam albüm gibi okuyor ha. Kimse bu. Your body's a prison, baby, and I don't escape. Özgün özel private chat'e bakar mısın? Bu kadar geniş ağız. My lips may taste like honey, but my heart is full of poison. Adam albüm gibi okuma yapıyor. Bu nedir abi? Spotify'da da varmış parça. DAW Cubase, Rode K2. Bu çok eski bir kayıda benziyor ama ya. And I ain't gonna change. Yeah, we're broken, and we don't wanna fix it, 'cause baby, that's how we roll. You know how a bad boy or a bad girl, we're so goddamn good. Ni. Got me locked up in chains, yeah. Oh, the sex is like heaven, and I'm begging you for more. You know how a bad Run! boy or a bad girl, and we're so goddamn good. İnanılmaz söylüyor ya. Saçma sapan iyi söylüyor. O kadar iyi söylüyor ki. Kusursuz baştan sona. Bu adamı kimse tanımıyor. Nasıl olacak bu iş? James Nova. Bak bunu başka yerlerde de okumuş bu adamcağız. Ya bunu They don't see much sense in what bir tek burada canlı okumuş. Kim bu adam abi? Hiçbir bilgi yok kendisiyle ilgili. Aa. Sen nereden buldun da bunu buldun? 240 aboneli bir çocuk. Sen biliyor musun Özgün James Nova'yı? Hayır hocam.
Ha, Şimdi şeyden de emin değilim hocam. Mesela bazı şarkıcıları yolluyorlar. Onlar yapay zekası. Yo bak, Grammy Award winning singer songwriter producer. Grammy Award kazanmış. Ulan. 6000 takipçisi var. Fevkalade. Ama nasıl olur ki 6000 takipçili bir Grammy Award birincisi? Mümkün değil yani. Bir gariplik yok mu? Bence bir gariplik var. James Nova. 7000 dinleyicisi var aylık. Ama bu parçası patlamış, Bad Boy Bad Girl. Aa! Böyle bir versiyonu da varmış bunun bu arada. Bunu başka şeyler de yapmış ya. İlginç. Hiç duymadığım bir şarkıcı. Tanımış olduk bu hafta. Çok yetenekliymiş gerçekten. Ne oldu oğlum benim ekranıma? Amatör askerden müthiş ses. Emirhan Öztürk. Kaç 10 sene önce mi okumuştum bunu? 10 Haziran, Şafak 142. Ay maşallah. Bitmiş Şafak. Nasıl söylenir abi? Hadi bakalım söyle. Şu an ben de oradayım vallahi psikolojik olarak. Çekmediğim var. Aşkım benim. Ah, telefon fırtınası başlar tabii. Bugün rekor kırınca. Şınav kalmadı. İçtimasız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim var. İçtima... Bu muydu ya? İçtimasız gündüzüm gecem olmadı. Mıntıka yapmadı, köşe kalmadı. Kalmaz. Askerim dostlarım, askerim asker. Mıntıka yapmadı, köşe kalmadı. Askerim dostlarım, askerim asker. Bitmiş askerlik. Ya askerliğin de güzel bir sürü şey var, öyle deme ya. Şimdi özlüyorsundur o günleri. Değil mi? Ya. Ama arkadaşlıkları özlüyorsundur. Arkadaşlar, gönderdiklerinizin hepsini kaydediyorum. Artık benim de yayınımın finaline gelsin. Gelecek hafta bunlarla başlayacağım. Veya bu hafta belki bir özel yayın yaparsam. Bakın, hep gönderdiklerinizi kaydediyorum. Hepsi bende olacak. Bunları mutlaka yapacağım. Bana kızmayın. Darılmayın, gücelmeyin. Bugün yayının sonuna geleyim. Ben de yoruldum artık. 4,5 saat olmuş. 2,5 saat oldu neredeyse. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için. Özgüncüm, sana da teşekkür ederim. Sevgili Hocam, Gizem. bu arada- Buyur Özgüncüm. Öğretmenler gününüz kutlu olsun şimdiden. Aa, ne zamanki öğretmenler günü? Bir gün sonra yarın. Aman Allah'ım. Şimdiden kutlu olsun. Kaydettim. Şu an gönderdiğiniz her şeyi kaydettim. Çok teşekkür ederim Özgüncüm. Vallahi işte öğretmen mi oldum bilmiyorum. Ben artık keyif aldığım şeyi yapıyorum yıllardır. Yaparız arkadaşlar. Daha birçok da analiz yaparız inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Cansınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. 19 Absolut Kulak, Beril Turanlar. Analizini yapar mısınız? Üf. Kimdir ki bu Absolut Kulak? Şimdi Absolut deyince ilgimi çektin. Beril Turanlar. Absolut Kulak analizi yapmanın bir şeyi yok ama hadi onu da alayım. Son anda yayının sonu. Big Five Türkiye. Ama Absolut Kulak. Bunu da kaydedeyim de gelecek hafta bakarız. Şimdi bugün bakacak. Artık finaldeyim çünkü. Ne söylemiş ki? Me a fool in love with you every single day. I just wanna tell you I am. Bu arabada söylenmiş gibi değil ya. So honey now, take me into your loving arms. Peki. Daha düzgün bir zamanda inceleyelim bunları, dediğim gibi. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.